İhracat hakkında A'dan Z'ye her şeyin konuşulduğu, samimi, heyecanlı, bir o kadar meraklı, ihracat muhabbetlerinin dibine vuracağımız Export Talks by İmider programına siz değerli izleyiciler ve efsane başkan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğur'la hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. O heyecanı, canlılığı hemen hissettik. Bizim bütün açılışlarımız böyle. Biz samimi dediğimiz gibi ve bizim davetimizi kabul ettiğiniz için her şeyden önce çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hem Export Talks programı adına hem de İmider adına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de biraz önce aşağıda da konuştuğumuz gibi böyle İTSO denilince, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası denilince aklımıza hep Yavuz Uğurdağ geliyor. Çok enteresan bir şekilde de biz bir kurumun hani yüzü denilir ya, sizi devamlı o şekilde görüyoruz. Yani sizi gördüğümüzde hemen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı bir şeyler yapıyor. Hani herhangi bir haberde, herhangi bir şeyde biz tanıyoruz. Biliyoruz, daha da tanış olduk. Hemhal olduk inşallah aşağıda da. Bize Yavuz Uğurdağ, hani bilen vardır, bilmeyen vardır, eksik bilen vardır. Yavuz Uğurdağ kimdir? Anlatır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Programımız hayırlı olsun. Çok güzel bir giriş yaptınız. Ağzınıza sağlık. Yavuz Uğurdağ kimdir? Yavuz Uğurdağ resmi dediğimizde 1971 yılında doğmuş. İnegöl doğumlu. Lise mezunu, İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Mobilyacıyım. Mobilyacı bir ailenin çocuğuyum. 3 evladım var. Allah bağışlasın tüm evlatlarımızı. Aile babasıyım. Bununla birlikte İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'nı yürütüyorum. Ve kendi firmamız olan Uğurdağ Mobilya AŞ'de de mobilya işleriyle iştigal ediyoruz. Gayri resmi Yavuz Uğurdağ kimdir? İnegöllüdür. Mobilyacıdır. Türk evladıdır derim. Ondan sonra da gayri resmi olarak da böyle kapatırım. Yani o son Yavuz Uğurdağ tanıtımı tam böyle benim akan kan kırmızıma böyle temas etti maşallah. Yiğit namıyla anılmalı. Biz de namlarımızı böyle ortaya koyalım yani. Maşallah. Başkanım biz aşağıda tabii bunu artık herkes biliyor. Şu anda bilmeyen de yok. Biz programı aslında 2 kez çekiyoruz. Bir aşağıda çekiyoruz. Bir de burada kamera karşısında çekiyoruz tabir caizse. Sizin aşağıdaki konuşmamızda onları bir hatırlatmak istiyorum. Siz tabir caizse hani ben kendim bildim bileli mobilyanın içindeyim diyorsunuz. Doğru. Ama bu tabii babanızdan dolayı böyle. Evet. Babanız yanlış bilmiyorsam tabir caizse buranın ilk böyle hani 10-20 diyeceğimiz mobilyacının içerisinde. Evet. Ya şöyle tabii yani niye mobilyacıyız? Niye mobilya daha gözümüzü açtığımızdan beri? Ailemiz mobilyacı. Babamız mobilyacı, amcalarımız mobilyacı. Böyle olunca da ister istemez tabii ki çocukluk yıllarından itibaren, kendinizi bilmeye başladığınızdan itibaren zaten bu sektörün içerisindesiniz. Bu sanayinin içerisindesiniz. Çünkü babanızın iş yerine gidiyorsunuz. Babanızın yaptığı işe babanız sizi götürüyor öğrenmesi için gibi biliyorsunuz kültürümüzü. Yani kendimizi bildiğimizden beri 8-10 yaşlardan beri sanayinin içerisindeyiz. İşte Osman Bey Caddesi'nde büyüdük. Şirin Sokak'ta büyüdük. 5. sokakta imalatımız vardı. Orada işte imalatçılığı az buçuk yapmaya çalıştık. Onun için evet aslında kendimi bildim bileli mobilya sektörünün içerisindeyim ve hala mobilya sektöründeyim. Yani yaşım 53 ama şehrimiz hızlı ve ciddi bir büyüme gösterdiği için mesela ben Ertuğrul Gazi Caddesi'nin olmadığı dönemleri biliyorum. Osman Bey Caddesi'nin en hızlı olduğu dönemleri biliyorum. Yani işte 1. sokaktan 10. sokağa kadar tabir ettiğimiz o sanayi bölgesinin ikinci kısımlarının arada bir cadde geçer. İlk bölümü vardır, ikinci bölümü vardır. İkinci bölümünün olmadığı dönemleri de yılları da biliyorum. Onun için yaşımız çok eski olmasa da buralarda büyüdüğümüz için buranın, İnegöl'ün, mobilya sektörünün eskisini biliyorum yani. Eskisini biliyorsunuz. Siz
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından önce sizin başka görevleriniz de var. Tabii doğru, evet. Yanlış hatırlamıyorsam İMOS'tan da geliyorsunuz. İMOS'ta da başkanlık yaptınız mı? Yaptım. Tabii şimdi Allah nasip etti. Aslında dualarım da o yöndeydi. Yani şehirde yaşayan insanlara, şehirle birlikte daha geniş kapsamlı düşündüğümüzde ülkemize Rabbim bize hizmet etmeyi hep nasip etsin diye dua ettik. Ben askerlik döneminden sonra, askerden geldiğim günlerden itibaren hep bu sosyal faaliyetlerin içerisinde buldum kendimi. Allah'a çok şükür eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, İnegöllü hemşerilerimiz bize de destek verdiler. Yani 93-94'lü yıllardan beri Bekir Bey aslında yani spor kulüpleri diyelim, iş adamları dernekleri diyelim, diğer siyasi veya sosyal faaliyetler diyelim hep işin içerisinde olduk. Yönetici olarak olduk bazen başkan olarak olduk. Rabbim bize bunu nasip etti. Ama çok önemsediğim tabii birinci, ikinci kurumun hala da başkanlığını yapıyorum ki İnegöl'ün en önemli kurumlarından birisidir. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası. İnegöl'ümüze çok ciddi katkı sağlayan kurumların başında gelir. Tabii ondan önce de yine çok önemsediğim İMOS, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği'nin başkanlığını da yürüttüm. Allah'a çok şükür orada da sektörümüze hizmet etme şansını nasiplendik. Orada da insanlarla, mobilyacılarla birçok projeler hayata geçirdik. Onun için aslında baktığımızda merhale, aşama aşama hep bu süreçlerin içerisindeyiz. İçerisinde de olmaya devam edeceğiz. Yapımız bu. İMOS, şu andaki İMOS Başkanımız Uğurtan Bey de geldi. Aynı sizin gibi tabiri caizse hani ben çocukluğumdan beri mobilyanın içindeydim. Tabii. Oradan bu herhalde siz de ilk önce bu işin hammallığını yapıp bütün o şeylerini yapıp ondan sonra gelişme var. Zaten hani hemhal olmak dedik ya, o işi gerçekten zamanında yapmayıp olmayıp biraz anlamak güçleşiyor tabii. Sizin gibi olması gerekiyor ya da bir insan gerçekten o sektörde hakimiyet sağlaması için onun hani tozunu toprağını yutup Evet. ondan sonra devam etmesi gerekiyor. Şimdi yani fiziğiniz yani yapınız, fiziki yapınız, beyniniz neredeyse sürecinizi, günlerinizi nerede yaşıyorsanız, geçiriyorsanız ve hep hangi konunun içerisinde hemhal oluyorsanız o konuyla zaten iştigal ediyorsunuz. Hem iş olarak hem de sosyal hayatın içerisinde. Şimdi İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği denince ben yıllardan beri bunu söylerim. İnegöl Mobilya Sanayici Derneği'ni kuranlardan da, hizmet edenlerden de, üye olanlardan da Allah razı olsun. Çünkü burası bir mobilya şehri. Ve İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği adı üstünde. Marka olmuş bir şehrin derneği. Onun için çok önemlidir. Ben çok önemsedim. Orada başkanlık yaparken, başkanlık görevimi yürütürken çok önemsedim. Ve hala da çok önemserim. Ve mobilya sektörü açısından olması gereken derneklerin başında gelir. Mobilyacılar odamız var, İnegöl Ticaret Sanayi Odamız var, diğer derneklerimiz var. Ama sektörün temsiliyeti kabiliyetine baktığımızda adı da üstünde Mobilya Sanayicileri Derneği. Çok önemlidir. Şimdi İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği aynı zamanda tabiri caizse MODEF'in çözüm ortağı. Evet. Hatta yetkili kurullarından bir tanesi. Siz de nitekim Evet. aynı şekilde. Lafı uzatmaya gerek yok. Bu son MODEF nasıl buluyorsunuz? Artıları, eksileri nedir? Tabii. MODEF Expo MODEF bizim şehrimiz için çok önemli bir organizasyondur. Baştan onu bir tespit edelim. MODEF fuarcılık. Tabii ben uzun yıllardan beri bu fuarcılığın içerisindeyim açıkçası. Hem firmam olarak hem kişisel olarak hem de yönetici konumunda. Ben bunu mütemadiyen her toplantımda da her görüşmelerimde de söylerim. Ben İnegöl'de yapılan ilk fuarı da bilen bir kişiyim. O zaman çocuktum. 13-14 yaşlarındaydım. O fuara da katılım sağlamıştım. Şimdi de en son fuarın yöneticiliğini gerçekleştiriyorum. Başkanlığını gerçekleştiriyorum. Tabii yani fuarcılıkla da toz toprak yutuldu diyorsunuz. Yani MODEF yani İnegöl fuarı nereden başlamıştır, nereye gelmiştir? Ta başından sonuna kadar Allah'a çok şükür hep içindeyiz. O zaman rahmetli Hikmet Hoca görevlendirmişti. Çok komitelerde görev almıştık. Bugüne itibariyle geldiğimizde de hatta şunu da ilave edelim Bekir Bey. Biliyorsunuz daha önce MODEF şirketi kurulurken İnegöl Belediye'miz vardı. İnegöl Mobilyacılar Odası vardı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası vardı.
İMOS yoktu. Biz Ali Nur Başkan'la yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde belediyenin hisselerini İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği'ne devralmıştık. O günden itibaren de İnegöl İMOS MODEF'in yönetimindedir. Tabi o zaman İMOS başkanıydım. Otomatikman İMOS başkanı, MODEF başkanı olmuştu. O süreci o günden beri yönetmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam ya 2016'dır ya 2017'dir. Tabii şimdi fuar denince adı üstünde mobilya fuarı. Şimdi daha önceki fuarlardan bu tarafa değerlendirdiğimizde aslında İnegöl ekonomisine de, mobilya sektörüne de, İnegöl'ün bir ekonomi, sanayi ve ticaret şehri olmasına da en önemli katkıyı sağlayan organizasyonlardan birisidir fuar organizasyonu. Biz hep bir fuardan fazlası sloganını kullanırız. MODEF'ye. Evet. Bir fuardan fazlası. Bu slogan değildir aslında tam anlam itibariyle. İşin gerçeğidir. Biz gerçeği sloganlaştırmış vaziyetteyiz. Bir fuardan fazlası demek ne demek? Tanımı üstünde. Bir fuardan fazla etkisi olan, fazla alanlara yayılabilen, ekonomik ve ticari anlamda bir fuardan fazlasını bulunduğu şehre getirebilen bir organizasyondur. MODEF bunu sağlıyor mu? Yıllardan beri sağlıyor. MODEF yurt dışından alım heyetleri organizasyonu yapıyor. Yurt dışından buraya insanları getiriyor. Gelenler kimler? Mobilyacı. İkinci plana koyduk. Gelen kim? İnsan. Nereden geliyor? Yurt dışından geliyor. Nereye geliyor? İnegöl'e geliyor. Ne için geliyor? MODEF fuarını gezmek için geliyor. Ne yaptık abi? Yurt dışından insanı getirdik, Türkiye'ye geldi. İnegöl'e geldi, İnegöl'ü tanıttık. İnegöl'ü görmüş oldu. Ondan sonra ne yaptık? Fuarımıza getirdik. Mobilya sektörünü. Firmalarımızı tanımış oldu. Onun için yıllardan beri MODEF bir fuardan fazlasını bu şehre sunuyor. Son fuarımıza gelince evet son fuarımızdaki organizasyonlarda büyük riske girdik açıkçası. Yöneticiler riskli kararlar almak durumundalar, almalılar. İddialı olmalılar veya taşın altına elini koymalılar. Ben çok katılmamakla birlikte ama bazı noktalarda da dokunduğumuzda, analiz yaptığımızda evet fuarın bir ivme kaybına, algı açısından, ziyaretçi açısından değil, algı açısından bir ivme kaybına son 3-4 fuardır kaybına geçtiğini öngörebiliyorduk. Bunun belli başlı sebepleri var. İşte konjonktürel durumlar, işte pandemi sonrası, pandemi tam ortası vesaire, ekonomik sıkıntılar filan derken hayır. Bunlar bir sebep, bunlar bir bahane. Birinci öncelikli bahanelerimizin arasında benim şahsi tespitim. Bir kere mobilya fuarı, İnegöl'deki mobilya fuarı Türkiye mobilya sektörü için çok önemli bir fuar. Ve son yıllarda yakın coğrafya başta olmak üzere bu ülkeler için de önemli bir fuar konumuna gelmişti. Ama yani sektörün algısı çok yukarıda. Sektörün ekonomik hacmi çok yukarıda. Sektörün en birinci organizasyonu, fuar organizasyonu. Fiziki yapı açısından da, metrekare açısından da değerlendirdiğimizde o yukarıdaki algının altında kalıyor. Yeterli metrekare yok. Yeterli donanımda modernizasyona sahip bir fiziki yapı yok. Otopark alanlarımız yok. Lokasyon açısından tam şehrin merkezinde, ulaşımında problemler. Aynı zamanda şehrin trafiğini de kitleyebiliyor. Bunlarla karşılaştığımızda aslında böyle bir algı zafiyetine düşmüştü fuarımız. Ona katılıyorum. Bunu bizim kırmamız gerekiyordu. Bir de bizim fuarımızın avantajı biz yılda 2 kere fuar yapıyoruz. Katılımcılarımız standlarını yıkmıyorlar. Yıkmıyoruz yani. Standlar yapılıyor. Olduğu yerde kalıyor. Ertesi fuar tekrar kullanılıyor. Bir sonraki fuar tekrar kullanılıyor. Tabi bu hem katılımcı firma açısından ciddi bir avantaj. Çok ciddi maliyetlere katlanmıyor gibi avantajları var. Ama bunu uzun soluklu sürdürdüğünüzde
Her sene gelen ziyaretçi aynı şeyi görüyor. Sanki aynı yeri görüyormuş gibi. Aynı Değişik stand. ürünler olsa bile o ürünler değişik görünmüyor göze. Evet. Aynı standı görüyorsunuz. Aynı firmayı görüyorsunuz. Aynı stand, aynı firma, aynı stand, aynı firma, aynı bina. Biz de gitsek başka bir yere ya yeter artık deriz yani. Onun için bu sene ciddi bir karar aldık. Fuar alanının komple içerisinin yıkımına Nisan fuarından sonra başladık. Tabii geçen sene de dış cepheyi de bir yenilemeye girmiştik. Binanın içerisinde o rampa tabir ettiğimiz o rampayı kaldırıp modern bir merdiven alanına çevirmiştik ve zemin katta da bir fuaye alanı şeklinde bir alan açılmıştı. O çok faydalı oldu. Bu son fuarda da artık standlarımızı komple yıktık. Standlar yıkıldıktan sonra elektrik tesisatını komple yeniledik. Çünkü her geçen gün lamba fazlalaşıyor, elektrik tüketimi fazlalaşıyor. Aslında görünmeyen birçok yenilemeyle de karşı karşıyayız fuar alanında. Ve Allah'a çok şükür biz bu kararı aldıktan sonra tabii çok itiraz eden oldu, olmadı değil. Bana çok telefonlar geldi, yönetim kurulumuz aynı şekilde. Niye? Duygusalız. Firmalarımıza masraf yaptırmayalım. Tamam, bu bizim cebimizde hep dursun. Ama bütünü bozmamak lazım. Bütün veya ana temane fuar alanının iyi olması lazım. Fuar alanı, fuar organizasyonu iyi olacak ki firmalarımız fayda sağlayacak. Biz firmalarımıza masraf yaptırmamak adına fuar alanımızı yenilemedik belli bir dönem. Tamam ama artık yeter. Bu sene o kararı aldık. Fuar alanımızı yenileme kararını aldıktan sonra tabii itirazlar da oldu. Olabilir. Biz dedik bunu göğüsleriz. Tamam. Burada yiğidi öldüreceğiz, hakkı vereceğiz. Katılımcı firmalarımız da bizi mahcup etmediler. Her biri masrafa girdiler. Çok güzel standlar yaptılar. Çok güzel ürün teşhir yapabilecek alana sahip oldular. Biraz da metrekarelerimizi büyüttük. Katılımcı firma sayımızı azalttık. O da riskli bir karardı. Ama bugün baktığımızda beni şu son fuarda yaşadığımızda en mutlu eden taraf gelen ziyaretçinin fuardan memnun ayrılması. Bu çok önemli. Evet, katılımcı firmalarımız da ticari anlamda fuardan memnun ayrılmalı. Ama ziyaretçi fuara gelip fuardan memnun ayrılıyorsa bu bizim için bir başarıdır. Allah'a çok şükür bu sene onu sağladık. Fuarımızın bir imajında düzelme gerçekleşti. İkincisi ziyarete gelen firmalarımız, profesyonel bunlar tabii ki, fuar alanında daha çok zaman geçirdiler. Firmalarımızı tek tek gezdiler. En önemli şeylerden bir tanesi daha fazla zaman geçirmeleri. Şöyle bak mesela Nisan fuarımız çok kötü geçti. Bunu söylüyoruz. Söylüyoruz. Ama Nisan fuarı ziyaretçi sayımızda da problem yoktu aslında Bekir Bey. Gelen ziyaretçi fuarda eğlenmedi. Az zaman geçirdi. Niye? Aynı firma, aynı stand, aşağı yukarı aynı ürünler. Girdi 5 dakika turladı çıktı. Ekim fuarında ne oldu? Girdi, koridorlar değişti, standlar değişti, güzergahlar değişti. Ben genellikle fuarları kendim dolaşırım. Yani şu olmadan. Bu fuarda benim özellikle gördüğüm dolaşması çok daha kolay bir fuar alanı gerçekleştirilmiş. Evet. Çok enteresan bir şekilde. Ve artık hani o labirent tavrından çok maşallah hani ben buradan giriyorsam tamam şuradan çıkacağım. Tabii güzergahlar daha netleşti. Daha net olmuş. Firmaların cepheleri daha fazlalaştı. Güzergah alanları netleşince. O kuraküler güzel çizildi. Çalışan arkadaşlara da ben buradan teşekkür ediyorum. Velhasılı Ekim fuarında ziyaretçi sayımız da iyiydi. Zannedersem alışveriş de oldu, firmalarımız da memnun. Ama benim birinci önceliğim İnegöl Mobilya Fuarı, İnegöl Mobilya sektörünü temsil eden bir organizasyondur. Ve bu organizasyona gelen ziyaretçi buradan memnun ayrılmalı. Memnun ayrılsın ki bir daha yanında birini daha getirsin. Birini daha getirsin. Ziyaretçi sayımız fazlalaşsın. Bu sene onu başardık. Allah'a çok şükür. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde gideceğiz. Önümüzdeki sene, şimdi ben açık konuşayım, MODEF fuarının en büyük eksisi şu, yer. Siz de katılıyorsunuz buna. Yani bizim tabir caizse, bu arada tekrar Allah rahmet eylesin,
depremde kaybettiğimiz insanlar için söylüyorum. Yeniden inşa edildi orada her şey. Evet. Şu anda programı çektiğimiz zaman da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız 130 bininci şeyi teslim ediyordu. Evet. Şimdi tabii ki bu acil ama aynı zamanda hayat devam ediyor tabiri caizse. Çok elzem bir şekilde, bilmiyorum katılır mısınız, bizim yeni bir fuar alanına ihtiyacımız var. Ve minimum, tabii siz de biliyorum katılırsınız, minimum tabiri caizse 100 dönümlük Doğru. bir yer olursa iyi olur diye düşünüyorum. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Ya şöyle, şimdi tabii bu aslında mazisi olan bir süreç bahsettiğiniz konu. Biz İMOS başkanlığımız döneminden itibaren, MODEF'i devraldığımız günden itibaren ve öncesinden de aslında İnegöl Mobilya Fuar alanının yenilenmesiyle ilgili görüşlerimizi ortaya koyuyorduk. Bu fuar alanı İnegöl Mobilya sektörüne yeterli gelmiyor. Gerek metrekare anlamında, gerek donanım anlamında. Ve İMOS dönemimizden itibaren fuar alanının yenilenmesiyle ilgili, yeni fuar alanına İnegöl şehrinin kavuşmasıyla ilgili birçok çalışmalar yaptık ki kamuoyunu bunu zaten biliyor. Yani yeni projeler hazırladık. Gittik 105 adada belediyeden 80 dönümlük bir yer kiraladık. Onun üzerinde bir baştan tek katlı, baktık metrekare yeterli gelmiyor. 2 katlı projeler hazırladık. İşte o zaman Cumhurbaşkanımıza, o zaman Başbakanımıza, Kalkınma Bakanımıza falan projelerimizi hep sunduk. Ondan sonra bir yer değişikliğine gittik. Geçen 2 sene önce, 1,5 sene önce yeni fuar alanı projesini Mobilya İstasyonu Organize Sanayi Bölgesi'ne kaydırdık gibi, aslında sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu projenin, bu alanın yenilenmesiyle ilgili birçok çalışmalar yapıldı. Bir kere kapalı alan itibariyle en az 100 dönüm, 100 bin metrekare bir yer. Çünkü orayı böldüğünüzde, koridorları açtığınızda filan aşağı yukarı %20, 25, 30 gibi kaybınız oluyor. Yani satılabilir alanda da işte 60 bin metrekare civarı bir fuar alanına bizim hesaplarımıza göre İnegöl'de ihtiyaç var. Ben mesela şuna karşıyım. Çok büyük bir fuar alanı İnegöl'e gerekli değil. Yani 300 dönüm, 500 dönüm vesaire falan kesinlikle gerekli değil ve ben karşıyım açıkçası. Bizim İnegöl'de yeterli metrekarede, doğru metrekarede, yeterli donanımda butik bir fuar alanına ihtiyacımız var. İşte butik tabiri nedir? Bizi temsil edebilecek İnegöl'ü. Ve bununla birlikte İnegöl'ün dışında kalmış şehirler, Ankara'sı, İstanbul'u, Kayseri'si, mobilya sektöründe doğru yatırımlar yapmış firmaların da İnegöl Mobilya Fuarı'na dahil edilerek, Siz dışarıdan da misafir kabul edeceksiniz. doğru firmaların dahil edilerek katılımcı oranını mesela %70 İnegöllü firma, %30 dışarıdan katılımcı. Çünkü bunların geldiğinde bize faydası da olacak. Çünkü rekabete açıksan korkmuyorsundur, güveniyorsundur. Evet. İkincisi müşterisini getirecek. Şimdi açık konuşuyoruz her şeyi. Aynen. Aynen. Tabii bu bahsettiğiniz şey aslında bizim Anadolu'da ahilik dediğimiz sistem. Üçüncüsü, Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan buraya katılımcı gelen firmalar buranın merkezi olduğunu zaten bilerek geliyorlar. Burayı merkez yapacaksınız. Bu merkez butik merkez olmalı. Bak, İstanbul gibi bir şehrimiz var. Dünya şehri. Orada fuar organize ediyoruz. Gene biz işin içerisindeyiz. Orada fuar yapılmalı mı? Evet, yapılmalı. Yapılmalı ama orada da sorun var. Var. Ayrı konu. Yani çok daha büyük olabilirdi orada. Bizim İstanbul 500 bin metrekare bir yere, 1 milyon metrekare bir yere bir fuar alanı yapsın. Çünkü iki yere o Beylikdüzü arası düzelsin, toparlansın. Bir yerde olmalı. Evet. Hani Ama İnegöl ölçeğinde, İnegöl özelinde değerlendirdiğimizde bize bu zarar verir. 1 milyon metrekareler, 500 metrekareler. Herkes boyunu bilecek ve ona göre. Bir de şu abi. Ya biz mobilya şehriyiz ya. Mobilya şehriyiz. Biz programı ortaya koyalım. 60 bin metrekarede, modern bir alanda, butik bir fuar yaparak biz bu işin, ne diyelim, Mercedes'i miyiz? evet. Audi'si miyiz? Neyse Evet. yani. Evet. Biz buyuz. Bunu ortaya koyalım.
Çünkü bu şehrin hikayesi var. Hikayesi bu şehrin mobilya sektörü. Aşağıda da konuştuk. Bu 3 senelik 5 senelik bir hikaye değil. Değil. Asırlık hikaye bu. Özellikle sizinle de konuştuk. O Bencağız'ın çektiği bir video var. Osmanlı donanmasına kereste göndermiş bir şehir ki kimse kusura bakmasın, tamam mobilya üretilir şey olur ama donanma gemiye kereste göndermek öyle her yiğidin harcı değildir yani. O sonra- kadar kaliteli bir yerden çıkma. Siz o konuya temas ettiniz. Çok verimli oldu. Biz de paylaştık. Geliyorsunuz donanmaya kalas temin ediyorsunuz, gönderiyorsunuz. Kaan arabalarına tekerlek yapıyorsunuz. Evet. Evet. Kolay mı? O yükü taşıyacak. Yalpalamayacak. Tabir çatlamayacak. caizse zamanın en iyi teknolojisiyle, tabir caizse en kaliteli, en güçlü. O yaptığınız, o koyduğunuz ağaç çatlamayacak, Evet. patlamayacak, Evet. dönmeyecek. Evet. Yani kusura bakmasın kimse de hani resimlerde vardır her yerde. Biz Kurtuluş Savaşı'nı o kanılarla kazandık. Bunda İnegöl'ün de çok Tabii. ciddi bir payı var. Kaan arabası tekerleğinden sonra belli bir zaman sonra sandalye üretmeye başladık. Hangi sandalyeyi? Tonek tabir ettiğimiz Haziran sandalye. Kolay mı yapsınlar bakalım şimdi o sandalyeyi? Ustası kalmadı. Maalesef. Maalesef. Biz bütün ziyaretçilerimize gerek ticaret sanayisinde gerek MODEF'te o sandalyemizi hediye ederdik. Ama o çok meşakkatli bir süreç. Tabii canım onun Yani- islimini yapacaksınız, fırından çıkaracaksınız, kurutacaksınız, yuvarlayacaksınız. O bayağı bir iştir. Allah rahmet eylesin İsmail Özçetin abimiz bize yıllarca sandalye üretti. Kemal Özçetin ailesi. Ondan sonra da ustamız kalmadı. Maalesef şimdi sandalye üretip de öyle eski sistemde eski el emeğiyle üretilen sandalye üretemiyoruz şu an. Yani tabir caizse hani bir şey, hadi üret, hadi. Hadi. Ama buyur. o şekilde. Hadi. O şekilde. O şekilde üret. Tamam. Yani tamam, İtalyan mobilyası vardır, şu vardır, bu vardır ama lütfen. Yani Şimdi bunlar hep bir hikaye değil mi? Bir geliş var. aynen. Ve zordan bir geliş var. İşte ben de hep bunu diyorum. İnegöl'ün hikayesini biz satmak zorundayız. Evet. Tabir caizse. Ha bunu biz satamayız. Bizim işimiz değil. Bunlar sizin gibi arkadaşlarımızın İnşallah. İnşallah. işi. Şimdi sandalyeden geldik. Evet. Formica mobilyalar üretildi İnegöl'de. Bir es yok. Baskı yok. Çekişle Formica yapıyorsunuz falan. Yani bu şehrin hikayesi var. Bu şehirde 60 yaşın üstündeki insanların mobilya sektöründe çıraklık yapan, kalfalık yapan, ustalık yapan insanların birçoğunun parmağı yoktur. Tırnaklarının altındaki etler gitmiştir. Bu şehrin böyle hikayeleri var. Yani öyle böyle fedakarlık değil. Tabii. Yani tamam bugün bir mobilya şehri ama çoğunun alnının terinin Evet. kısmı gibi tırnağı, işte parmağı, belki bilmiyorum birçoğunun parmak izi bile çıkmayabilir tabir caizse. Ha, şimdi buradan gelmişik. Bu süreçleri hep yaşamışık. Tabi bu süreçler yaşanırken büyüyen firmalarımız, küçülen firmalarımız, hayattır, ticari hayattır. Her şey olabilir. Ama şehir bir bütün olarak bu sektöre hep sahip çıkmış. Firma bakmamış. Firma büyümemiş. Firma büyümemiş. İnegöl mobilyası büyümüş. Evet. Bizim üst markamız, hep markamız bizim. İnegöl mobilyası. Bana yurt içinde veya yurt dışında hep sorarlar. İnegöl'de marka çıkıyor mu, çok çıkmıyor vesaire. İnegöl mobilyası. Şimdi bunu söylediniz. Uğurtan Bey, İMOS Başkanı geldi. Bize çok güzel bir projeden bahsetti. Bana göre, ben nacizane bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla o proje gerçekleşirse ilk 2 senede en az pazarlama satışta %50 artış gösterecek bir olay. İnegöl Mobilyası Kalite Organizasyonu diyelim. Uğurtan Bey belki sizin zamanınızdan da bahsetti. Ta o zamandan başlamış bir proje olduğunu ama ısrarla
Ben bunu bitireceğim, artık sonlandıracağım. Çok güzel bir şekilde de İnşallah. şey yapacağım. Bir de yalnız bunu soruyorum başkanım. Bir de o bir TS anısı vardı. Onu da alalım arada. Ya İnegöl Mobilyası garanti belgesi bizim dönemimizden beri başlayan bir proje. Hatta bizden önce Mesut Bey döneminde de çalışmaları yapılan bir proje. Bizden sonra Okan Bey geldi. Okan Güler onun döneminde de devam etti. Osman Aygül döneminde de devam etti. Şimdi Uğurtan kardeşimiz devam ettiriyor. İnegöl Mobilyası garanti belgesi. Niye ihtiyaç duyduk? Sektör büyüyor. Sektörün içerisindeki firma sayısı çoğalıyor. Bizim bir markamız var dedik biraz önce. İnegöl Mobilyası. Bu markayı korumamız lazım. Yani bu marka bize teşbihte hata olmaz herhalde. Yani ülkemizin bayrağı gibi. İnşallah. Yani İnegöl Mobilyası bizim ülkemizin bayrağı gibi bir markamız. Yani o kadar sahip çıkmalıyız. İşte bu İnegöl Mobilyası markasını koruyabilmek adına yapılan bir projedir o. Amacı nedir? İnegöl'de üretilen mobilyanın kalitesini muhafaza etmek, tasarımını muhafaza etmek, sevkiyatından ambalajına, üretimine kadar işin içerisine girebilmek adına yapılan bir çalışmadır. Ana hedefi ve maksadı İnegöl Mobilyası markasını korumak, İnegöl Mobilyası kalitesini muhafaza etmek, üst seviyeye çıkarmak gibi bir ana amacı vardır. Bunu nasıl sağlayacağız? Firmalarımızı bu projeye enjekte edeceğiz. Firmalarımız kendi kalite kontrollerini yapamıyor olabilirler. Hepimiz insanız. Üretim de yapsak ticaretin içerisindeyiz. Çekimiz var, senedimiz var, ödemelerimiz var, nefsimiz var. Bazen kaliteden ödün verebiliriz. Ambalajdan ödün verebiliriz. Bu insani zafiyetleri ortadan kaldırıp doğru bir sisteme sokmak adına. Sisteme kimi sokuyoruz? Kişiyi veya firmayı değil. İnegöl'de üretilen mobilyanın her biri İnegöl mobilyası olarak tabir ediliyor. Alıcı tarafından. İyi olduğu zaman gururumuz ama kötü kalitede, iyi olmayan kalitede olduğu zaman da o tabiri caizse çamur herkesin üzerine sıçrıyor. Şimdi Yavuz Uğur'dan ürettiği bir mobilya problemli bir mobilyaysa O sadece Uğur'da mobilya olmuyor. İnegöl mobilyası bitti. oluyor. Biz bunu yaşıyoruz. Aslında bu proje İnegöllü mobilyacıları da koruyan bir proje. Aynen öyle. Doğru iş yapan, doğru üretim yapan, kaliteli üretim yapan firmalarımız da koruyan bir proje. Biz bunları hep yaşıyoruz. Tabii bu yerelde ama bu export yani ihracata girdiğinde ülkenin kalitesini Tabii. koruyan olacak. Onun için bayrak konusunda ben hala da sizinle hemfikirim. Evet. Şimdi örnek verelim. Biz görevimiz itibariyle veya eski olmamız itibariyle bize çok telefonlar gelir. Dışarıdan ürün alıp da İnegöl'den sorun yaşayan veya çok iyi. Tebrik telefonları da alıyoruz. Teşekkür telefonları da alıyoruz. Hep şikayet telefonları almıyoruz açıkçası. Ama son zamanlarda şikayet telefonları çok fazla gelmeye başladı. Bak enteresan bir şey söyleyeyim size. Yani isim verelim ya, açık konuşuyoruz her şeyi. Mesela Mobilyum'dan bir alışveriş gerçekleşmiş. Mobilyum'daki bir mağazamızdan. Bana telefon geldi. Dediler ki Yavuz Bey buyurun, Ticaret Sanayisi Başkanı. Evet, ben İstanbul'dan işte filancı arıyorum. Buyurun. Dedi ya İnegöl mobilyası aldım. İnegöl'den mobilya aldım ben dedi. İnegöl mobilyası. Çok problemli kardeşim dedi. Başkanım dedi. Hayır olsun, ne problemi? Ya işte ayağımda şöyle bir şey var, kolumda böyle bir şey var. Peki kimden siz dedim mobilyayı aldınız? Ben İnegöl mobilyası aldım ben dedi. Alıcı İnegöl'den mobilya aldım diyor. İnegöl Aynen. mobilyası aldım. Aynen öyle diyor. Diyorum ki hanımefendi, sizin elinizde bir sipariş formu vardır veya bir sözleşme vardır. O sözleşmenin üstünde bir firma ismi vardır. Lütfen o firma ismini söyleyin bana. Ha bakıyor, tamam diyor, işte filanca firma. Tamam. Biz bu arkadaşlarla irtibata geçeceğiz. Sorun neyse çözeceğiz. Çözülüyor. Onda bir sıkıntımız yok. Ama üstüne basarak söylüyorum. Hangi firmadan alıyor olursa olsun, hangi mobilya merkezinden alıyor olursa olsun, alıcı İnegöl mobilyası aldım diyor kardeşim. Evet. Bu beni ilgilendirir.
O zaman elini kolunu sallayıp da burada ben mobilyacılık yapıyorum diyememeli herkes. Evet. Yapabilir, hakkını vermeli. Kesinlikle. Hakkını vermiyorsa biz hakkını vermeyen firmalara İnegöl Mobilya Garanti belgesi vermeyeceğiz kardeşim. Hak eden firmalar olacak. O belge babalar gibi orada duracak. Eğer onda bir sorun yaşanıyorsa kontrolü bizde. Şimdi kontrol edemiyoruz. Hatta bunun biraz böyle Uğurtan Bey bahsetmişti, İMOS Başkanı. Birkaç yeri dedi, İnegöl Mobilyası yazan yeri dedi kapattırdık. Tabii. İnegöl Mobilyası markasının korunurluğu İMOS Derneği'ndedir. Patenti İMOS Derneği'ndedir. Türkiye'nin birçok noktalarında bizim dönemimizden itibaren İnegöl Mobilyası tabelası asılır. Tabela asılıyor İnegöl Mobilyası da. Mağazanın içerisinde 300 takım mal var. Kaç tanesi İnegöl Mobilyası? İnegöl'den alınmış bir mobilya. Kaç tanesi başka merkezlerden alınmış. Ama Allah'a çok şükür tüketicinin birçoğu İnegöl Mobilyası almak için mağazaya giriyor. Belki Kayseri Mobilyası alıyor. Belki Ankara Mobilyası alıyor ama gene İnegöl Mobilyası biliyor. Bir de o tabelayı kötü ürün satıp da kullananlar da var. Evet. İşte biz onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Tabelayı indirttiriyoruz. Bu güzel bir şey. Dernek sahip çıkıyor. Bizim dönemimizden beri Türkiye'nin birçok noktasında birçok firmada o tabela aşağı indirildi. Hak edenler de kaldı. Bunu da kontrol ediyoruz. Mesela bu projemizi bizim biraz önce bahsettiniz ya, ben TS başkanımıza götürdüm Ankara'ya. O dönemin başkanı Adem Bey'di zannedersem. Çünkü mobilya test merkezi sadece İnegöl'de var. Ankara'da var o zaman. Şu anda da hala öyle. Bizim test merkezimize ihtiyacımız var. Bu işleri yapabilmemiz için. Dedik ki Ankara'daki test merkezi kullanılmıyor. İnegöl'e getirelim. Yani Türkiye'nin en büyük mobilya şehrine müsaade et, getirin. Yani teknolojisi gelsin. Personel gelsin. evet. Tecrübeli. O zaman bize müdürümüz demişti ki TS müdürü, ya bu çok doğru bir proje. Bırakın bunu biz yapalım. Olmaz. Biz Türkiye yapalım. çapı yapalım. Biz yapalım. Siz devam ettirin. Ama biz bir yapalım. Yani demek ki bu proje aslında Doğru Türkiye proje. için de öncü bir proje. Tabii. Çok önemli proje. Yani ya bir sektörü, dedik ya bu şehrin hikayesi var. Mazisi var, geçmişi var. Bu şehrin, bu sektörün bu şehirde alın teri var. Alın teri var ya. Onun için bu şehir içinde bulunduğu temsilcileriyle birlikte bu markasını korumalı. Koruma yöntemlerini kendine has özellikleriyle ortaya koyup onu projelendirmeli. Yoksa biz çıkarız, TSE'den proje alırız, gideriz başka bir yerden proje alırız, işte CE'den proje alırız, Avrupa Birliği'ne gideriz. Verin bakalım ne yapmışsınız siz? Bize uymalı. Evet. Bize uymadı mı olmuyor. Çünkü işin içinde siz varsınız. Yani bu tabii ki bakın bilim adamlarına kıymet verilmeli. Kesinlikle ben kabul ediyorum ama bir alaylı okullu vardır. Ya tabii ki okullardan da faydalanacağız ama müsaade edin de ya bu işi ben yapıyorum. Yani etme Biz eyleme de, biz de bu işin içerisindeyiz. Bak kardeşim biz de sorunları görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz Evet. kendimiz. Biz de kendi sorunlarımızla alakalı çözüm önerilerimizi ortaya koyalım. Aynen. Siz de bilimsel anlamda çözüm önerilerini ortaya koyun, onları birleştirelim. Öbür türlü tek ayak topal kalıyor. Bu proje böyle bir proje. Çok meşakkatli bir proje. Hayata geçirilmesi çok kolay olmayan bir proje. Bak. Gerçekçi olmak lazım. Zor. Çünkü dijital yazılım altyapısını bile konuştuğumuzda Evet. ama şu anda İMOS bayağı hazırlıklı buna. Hızlandı, çok ciddi proje hızlandı ve ondan sonra da sürdürülebilir olması açısından da takibi çok önemli ve zor olan proje. Şimdi başkanım bak burada keyifli şey yapıyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi İMOS bir proje ki o projenin ta dibiyatından da geliyoruz diyorsunuz. Şimdi olmuşsunuz İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. İMOS projesinin hani tabiri caizse başkanı gibi savunuyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Anladım. Ya doğruyu bakın işte kurumlar arasındaki iletişim böyle olmalı. Öyle değil mi? Yani Yok, çok dengeli gidiyoruz yani. Bu önemli, evet, kurumlar arasındaki iletişim. Şimdi o İMOS'un projesi olabilir.
Bak ben ne dedim? Ta Mesut Başkan döneminden beri, belki Mustafa Başkan döneminden beri devam eden, bizim üzerinde çok böyle olgunlaştırdığımız bir proje. Bu İMOS'un projesi adı üstünde İMOS Derneği sahip çıkacak. Ticaret sanayi sahip çıkacak ama bu İnegöl'ün projesi. Evet. Yani aslında tabii yakın zamanda Alper Başkan'ı da alacağız buraya. Belediye de sahip çıkacak. Kaymakam Bey de sahip çıkacak tabiri caizse. Valilik de. Çünkü bu bizim ülkemizin, bu arada yani söyleyeceğim şeyden ötürü hani baştan Allah gani gani rahmet eylesin şehitlerimize. Bir TUSAŞ'a saldırı oldu. Herkes zannediyor ki işte ona saldırıda herhangi bir şekilde şey oldu. TUSAŞ'ın özelliğine baktığınızda ihracat yapan, üreten, bu ülkenin gelişmesine yardımcı olan Stratejik bir sektör. işte o hani belki bazıları abartılı bulabilir. Ben bulmuyorum. Kusura bakmasınlar. Oradaki mühendisler kadar kıymetli buradaki mühendisler. Çünkü ülkemin ekonomik olarak gelişmesini istiyor. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 6 milyar dolar bir ihracatı var savunma sanayinin. Mobilyanın da 5,8'e çıktı diye biliyorum. Yani inşallah yarışırlar. Savunma sanayi ülkemiz için nasıl stratejik bir sektörse, mobilya sektörü ilçemiz için, İnegöl'ümüz için o Aynen, kadar stratejik aynen. bir sektör. Çünkü biz kazanacağız ki vergimizi ödeyeceğiz, savunma sanayine gidecek. Evet. Bu yani tabiri caizse bu denklem hiç bozulmuyor. Aynen öyle. Aynen Biz öyle. aslında, ben daha önce de söyledim, ihracat yapan, üreten firmalar aslında bizim alperenlerimiz, akıncılarımız, öncülerimiz. Biz ne kadar onlara dünyaya mal satarsak, biz kusura bakmasınlar ama hani biz bizeyiz burada, kimse de izlemez. Dünyayı da o kadar yönlendirebiliriz. Şimdi bir de şuna temas edelim. Mobilyanın başkentiyiz diyoruz. Bizim bir hikayemiz var diyoruz. 100 yıldır burada ağaç işleme sanatı var diyoruz. Bunları diyorsa bir şehir, bu sorumluluğun da bilinci o şehirde, o insanlarda oluşması lazım. Evet. Başkentiz diyorsan başkent gibi davranacaksın. Şöyle durmayacaksın, şöyle duracaksın değil mi başkanım? Evet. Hikayem var, 100 yıldır ben bu işin içindeyim diyorsan o tecrübeyi göstereceksin. Evet. Ben gittiğim yerlerde söylerim. İnegöl mobilya sektörü yapmış olduğu bütün projelerde, programlarda, yurt içi, yurt dışı birçok proje yapıyoruz biz. Birçok fuar yapıyoruz. İkili iş görüşmeleri yapıyoruz. Hindistanlara gidiyoruz, Güney Afrikalara gidiyoruz, Güney Kore'lere gidiyoruz. Avrupa'da birçok ülkeye gidiyoruz. Evet, İnegöl mobilyacısı olarak gidiyoruz. Ama orada özelde İnegöl mobilyasını, genelde Türkiye mobilyasını tanıtıyoruz. Evet. Evet. Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Belki İnegöl'den ihracat ediyoruz ama Türkiye'nin ihracatı Aynen. Aynen. oluyor. Onun için biz bu bilinçle organizasyonlarımızı yapıyoruz. Biz Türkiye'den geldik diyoruz kardeşim. Evet. Kore'ye de gitsek biz Türkiye'den geldik. Başka yere de gitsek biz Türkiye'den geldik. Türkiye'de İnegöl gibi bir ilçe var diyoruz. Biz ay yıldızlı bayrağımızı temsil ediyoruz. Onun için o sorumluluğu da tamam biz mobilyanın merkeziyiz Türkiye'de. Üretim merkeziyiz, ihracat merkeziyiz diyorsak o sorumluluğu üstleneceğiz. Evet. Öyle projeler yapacağız. Yani. Kesinlikle. Şimdi MODEF, biraz böyle şeytanın avukatlığını yapayım. MODEF fuarından önce tabi burada birçok böyle toplu gruplar var mobilya şeyinde. Bilmiyorum adını söyler miyiz? Bir kurum diyelim ya da bir mağazacılık sektörü fuardan hemen önce export, yani ihracat yapılacak insanları getirtti. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Nasıl bir bakış açınız var? Ya şimdi biz bizeyiz burada. Sohbet ediyoruz. Yani kurum ismi vesaire o da bizim. İşte zaten Mobilyum'un yapmış olduğu programdan bahsediyoruz. Evet. Mobilyum da bizim. Oradaki arkadaşlar da bizim arkadaşlarımız. ve aşağıda şunu söylediniz, çok güzel bir yer, çok hoş bir yer. Şimdi Mobilyum Türkiye'nin ve dünyanın sayılı mobilya alışveriş merkezlerinden Bir tanesi. bir tanesi. Nerede bu? İnegöl'de. En çok ben sahip çıkarım.
Ve sahip çıkıyor. Her televizyon programımda, her yurt içi ve yurt dışı programımda ben Mobilyum'dan bahsederim. Ertuğrul Gazi Caddesi'nden bahsederim. Benim bu görevim. Sorumluluğum. Tabii şimdi burada yani Ekim Fuarı'ndan özellikle o soruyu sorduğun için direkt oraya dönüyorum. Mobilyum bize onu söyleyeyim. Mobilyum bizim medarı iftarımız bakar. Bunu bir kenara koyalım. Bir kenara koyduk. Evet. Doğru işler yaparlar, yanlış işler yaparlar başımızın üstünde. Mobilyum başımızın üstünde. Doğru işler de yapılır, yanlış işler de yapılır. Kişisel programlardır onlar. O geneli bağlamaz. Son noktaya geldiğimizde evet fuardan 3-5 gün önce Mobilyum bir çıktı Timur Başkan Mobilya Festivali yapıyoruz dedi. Allah Allah. Ben onun ikili iş görüşmesi olarak biliyordum. B2B. Yapılan organizasyon B2B. Mobilya festivali yapılıyor. Ya kardeşim burada bir hafta sonra fuar var. Bu bir kere algı açısından yanlış. Yani bunu bir tespitini koyalım. Ben oda başkanı olarak söylüyorum şimdi. İnegöl Mobilya Fuarı'ndan önce çıkıp da bir hafta önce, 3 gün önce Mobilya Festivali yapıyoruz dersen olmaz. Biz kendi iç bünyemizde bunu tolere edebiliriz. Dışarıda ödemeyiz. Dışarının algısı tamamen değişiyor. Benim telefonlar başlıyor. Siz öyle dediğiniz zaman benim telefonlar başlıyor. Başkan hayrola fuarı erkene mi aldınız, öne mi aldınız, ne festivali? Bir de bunlara cevap vermek durumunda kalıyoruz. Ben şimdi Mobilyum'da festival yok kardeşim. Desem olmaz. Yani tabiri başkanıyım caizse aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık hesabı. Hayır kardeşim benim fuarım var ya, Modef fuarı var, ne festivali falan desem olmaz. Öbür türlü desem gene olmaz. Böyle bir sırat çizgisinde böyle süreç yönetiyorsunuz. Aynen öyle. Sırat çizgisi. Anlayabilene. Doğru. Doğru. Aynen öyle. Gerek de yok. Ya bizim zaten fuarlarımız festival havasında geçiyor. Buraya gelen her müşteri, Bekir Bey abartısız söylüyorum, buraya gelen yurt içinden ve yurt dışından fuar ziyaretine gelen her müşteri Mobilyum'a da gider, Mobilyum'a da gider, İmotim'e de gider, Ertuğrul Gazi Caddesi'ne de gider, OSB'ye de gider, her yeri gezer. Ki olmalı da. Zaten yıllardan beri böyle. Kesinlikle. Kesinlikle olmalı. Yıllardan beri böyle. Biz sadece şunun kontrolünü yaparız fuar şirketi olarak. Yurt dışından getirdiğimiz müşteri sabahleyin bizim fuarımıza giriyor mu girmiyor mu bunu kontrol ederiz biz. Girmiyorsa adamı buluruz biz. Neredesin? Uludağ'da kayak mı yapıyorsun? Mudanya'da balık mı yiyorsun? Ben bileceğim. Sen çünkü buraya katılımcının bütçesiyle gelen bir ziyaretçisin. Onun için benim sabah 10'da fuarıma gireceksin kardeşim. Kesinlikle bu yapılmalı zaten. Yıllardan beri yapıyoruz. Ben fuarıma müşterimi sokarım. Ziyaretçi fuara girişini sağlarım. Ziyaretçi fuarda 1 saat gezer. 2 saat gezer. Akşama kadar gezer. Kendi tercihim. Çıkar Mobilyum'a gider. Göndeririz. Onun için biz bir fuardan fazlasını yapıyoruz. Şimdi bu noktada çalışırken bu tür işlerin özellikle fuardan 3-5 gün önce yapılması sıkıntılı. Timur Başkan'la biz görüştük. Ya işte bakanlık öyle bir tarih verdi filan dedi. Neyse. Biz gene sesimizi çıkarmadık. Ben çünkü hiç konuşmadım. Sadece sizin burada konuşuyorum. Çünkü ben konuştuğum zaman fuardan önce konuşursam farklı bir şey olur. Onun için zaten programı fuardan sonra ya da şey yaptık. Evet. Fakat olay şu anda konuşuyorsunuz ama işte bakın yöneticiler böyle samimi, gerçekten doğruyu ortaya koyan şekilde beyanat verseler aslında sorunlar da bir daha oluşmaz ve kalmaz. Ve biz şimdi yani Mobilyum'la da, İmotim'le de, Mobilyum'la da fuardan 15 gün önce belediye başkanımızla birlikte toplantılar yaptık ya. Yani bu organizasyona nasıl destek verilebilir? Maddi, manevi nasıl olabilir? Bunların görüşmelerini yapıyoruz yani. 15 gün önce, 20 gün önce. Bu arkadaşlarımız da şimdi bize destek verecek arkadaşlar, vermeyecek arkadaşlar değil. Biz destek istiyoruz, istemiyoruz noktasına gelince. Şimdi ben buradan açıkça söylüyorum. Timur Başkan'a da söyledim. Hatta o toplantıda sormuştum. Ya o dedi ya bizim 23 ile işte fuardan bir hafta önce gerek yoktu ya. Hadi bakanlık tarihi verdi. Öyle bir şey de vermiyor bakanlık da. İşte festival havasında vesaire şu. Gerek yoktu bunlara açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Bunu herkes iyi dinlesin.
Biz MODEF şirketi olarak gelirimizi katılımcımızdan sağlıyoruz. Fuara kaç firma katılıyorsa bizim metrekare fiyatlarımız var. Ödemesini yapıyorlar. Biz bütçemizi oradan sağlıyoruz. Yani bu sene itibariyle 138 firma fuara katıldıysa bu 138 firmanın sağladığı bütçeyle biz fuar organize ediyoruz. Yurt dışı alım heyeti düzenliyoruz. Yurt içindeki programlarımızı, reklamlarımızı, tanıtımlarımızı vesairelerimizi hep bu bütçeden yapıyoruz. Peki bize gelen 20 bin ziyaretçi bütün İnegöl'ü geziyor mu abi? Geziyor. Gezmiyor diyen yalan söyler. Yok, geziyor. Mobilyum'a da gidiyor. Gidiyor. İmotim'e de gidiyor. Gidiyor. Ertuğrul Gazi Ve Caddesi'ne de gitsin gidiyor. de. Gitsin de. Biz de gitmelerini istiyoruz. Aynen. Aynen. Peki. Kimin parasıyla geldiler? Katılımcının bütçesiyle geldiler. Her yeri gezdiler. Gezilen yerler bize demesi lazım. Ya arkadaş, ya başkan. Bak bu 138 firmanın katılımcının bütçesiyle siz fuar organize ediyorsunuz. Bu müşteriler buraya geliyor. Geliyor bizim alışveriş merkezlerimizi geziyor. Bizim üyelerimizden, alışveriş merkezlerimizden alışveriş yapıyorlar. Bizim bu işe katkı sağlamamız lazım. Bizim değil onların demesi lazım. Kesinlikle. Hak hukuk bunu gerektirmez mi? Evet. Bak ben bir oda başkanı olarak Mobilyum'daki de benim üyem. İmotim'deki de benim üyem. Mobilyum'daki de benim üyem. Ertuğrul Gazi'deki de benim üyem. Ben onlara hizmet etmek durumundayım. Siz herkesin hakkını Tabii. eşit şekilde Ama korumaya çalışıyorsunuz. fuar katılımcısının da hakkını korumakla mükellef. Tabii o da aynı şekilde. Bunu da kapalı zarf usulünde kapattık, koyduk. Koyduk. Şimdi bu söylediğiniz şeyler aslında gelecekteki fuar yapılanmasında birçok şeyde de ön alacak tespitler. Ya bir daha da böyle bir hatalara düşmeyelim. Tabiri yani- caizse kendi ayağımıza sıkmayalım. Ya Bekir şimdi dostça konuşuyordu arkadaşlar. Dinleyenler bizi kusura bakmasınlar. Samimi sohbet işte, bazen ya diyoruz bazen. Ama Evet. ama samimi, heyecanlı. Şimdi benim, senin, Ahmet'in, Mehmet'in kim olursa olsun yapmış olduğu bir hata ya bizim hatamız. Yansıması sektöre veya şehre değil mi? Yani o hata yapmış TÜGAK'a falan değil. Değil. Düzeltelim. Toparlayalım, doğruyu bulalım. Amacımız o. Yoksa o hata yapmış onun üstüne gidelim. Vurun abalıya. Öyle bir şey yok bizde. Toparlayıcı olalım, toparlayalım. Toparlayıcı olalım derken de iyi niyetli olalım. Aynen. Kesinlikle iyi niyetle yaklaşıldığı zaman Amacımız bu şehrin ana sektörü olan mobilya sektörüne hizmet etmekse bu kurumlar olarak hizmeti doğru yapmak durumundayız. Birilerimiz bazen bizler, bazen başkaları yanlış yapıyor olabilir, hatalı yapıyor olabilir. İnsanız, kuluz. kuluz. Şimdi mobilyum şunu yanlış yaptı diye ben mobilyumu öteleyeceğim, ötekileştireceğim. Öyle bir şey de yok bizde. Yanlışı beraber düzelteceğiz. İşte o öyle yaparsanız zaten yanlışı yanlışla Öyle yapmaz. Zaten yapım buna müsait değil. Yanlışı beraber düzelteceğiz. Doğruyu bulacağız. bir de doğruya doğru eğriye eğri mobilyum gerçekten de mağazacılık açısından Tabii canım ya. harika, şahane bir yer yani. Çok daha iyi projeler üretilmeli. Çok daha iyi programlar yapılmalı. Mobilyumun kuruluş amacı bellidir. Ve şimdi bu arkadaşlarımızla biz hep konuşuyoruz. Uzakta değiliz. Bunları yapmak durumundayız. Yapmakla sorumluyuz. Yoksa ben şimdi şeytanın avukatlığı dedin ya. Ben oda başkanıyım kardeşim. Ticaret Sanayi Odası'nın başkanıyım. Beni bu memleketteki bütün sektörler ilgilendirir. Sadece mobilya değil. Oda başkanı olarak. İnşaatçısı, tarım, makine metal, tekstil, Hepsi. hepsi. Çarşıdaki esnafım. Hepsi ilgilendiriyor. Ben oda başkanı olarak kendimi tepeye koyarım. Tepeden bakarım. İşte ne yapıyorsunuz diye. Bende öyle bir tavır yok. Ben hep işin içerisindeyim.
Hep işin mutfağındayım. Tabiri caizse elinizi taşın altına sokuyorsunuz. Yoksa canım hocam tepeye koyarım kendimi. Yapın kardeşim siz. Ben o da başkanıyım derim. Ama öyle bir şey de yok işte. Aynen. Ha, yapımız da bu. Aldığımız eğitim terbiye de bu. Biz şehrimize faydalı bir hizmet varsa işin içerisinde olur, taşın altında olur. Ham mallığını da yaparız. Problem yok yani. Yapmışsınız zaten. Hala da yaparım da Yaparız, diyorsunuz. yaparız. Hatta unutursunuz diye oraya geleceğiz inşallah. Yurt dışına gidip başkan halinizle bile mobilya kurmuş adamsınız. Ben bu tür şeyleri önemsiyorum. Yani işin gerçekten hamalı olmayan insan bu işi yönetemez diye düşünüyorum. Kusura bakmasın kimse. Heh. Çünkü niye? Ya şimdi biz firmalarımızı aldık Hindistan'a götürdük kardeş. Fuar yapacağız. Şimdi Hindistan'a falan da zaten o olayı alacağız sizden. Hindistan'ı öğreneceğiz. Ticaret odası olarak İnegöl Ticaret Odası. Tamam, büyük, iyi, güzel. Ne yaptınız? Bir başarınız var mı? Bir görünür bir şeyiniz var mı? Evet. Hani insanlar bilen var, bilmeyen var. Sizin kaç bin üyeniz var? 6200 üyemiz var şu an. Ha, siz sadece üyeleri bir kenara koysak bayağı bir Tabii, ilçe tabii. yapacak Tabii. şeyde. Bir de şöyle, şimdi İnegöl Ticaret Odası değil. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası. Sanayi odası. Evet. Bunu çünkü uyarıyı yapıyorum. Şimdi ticaret erbabımız evet ama sanayicimiz de var. Bir de biliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinde ticaret odalarıyla sanayi odaları ayrıdır. İnegöl'de ticaret ve sanayi odası birdir. Onun için ticaret ve sanayicinin bir araya gelmiş olduğu bir kurum aslında. İnegöl Ticaret Sanayi Odası. Ya İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız 1890 yılında Türkiye'nin ilk kurulan odalarından birisi. İlk 3-5 odasından birisi. Hatta biz 1890 şu an bizim kuruluş yılımız yazılı. Biz bir senedir çalışıyoruz. Eski dokümanlara bakıyoruz, arşivlerimize bakıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Zannedersem 1885'lere gideceğiz. Yani bir 5 sene daha yaşlanacağız. Tabii şimdi arşivler, devletin Ankara'da arşivleri var. İşte mesela Amerika'da bir arşivimiz var bizim, Chicago kentinde. Onlara da ulaştık. Şimdi oradaki yalnız onu bir müsaade edin ben bir söyleyeyim. Benim Tabii, buyurun, en buyurun. çok şok olduğum bir şeydir. Şimdi aynı şehirden bir ticaret ve sanayi odaları toplantısı düzenlenecek. Şu olacak. Türkiye'den çağrılacak. Çok enteresan bir şeyle karşılaşmıştım ben tarihçenizi incelerken. Ya Türkiye'den 5 tane ticaret odası isteniyor. Şimdi İzmir var, Adana var. Hani zamanın şeyiyle İstanbul var. İşte efendim Tabii, tabii. Ankara'sı var. Büyük şehirler var. Ya İnegöl ilçe. Ama İnegöl'de var. Evet. O 5 tane odanın içerisinde İnegöl'de davetli. O Yani zaman o heyet güç, hakimiyet, hani demin de bahsettik ya Osmanlı donanması şeyi yani az buz değil gerçekten köklü bir köklü kurum. bir kuruluş. İkincisi yani şimdi kuruluşlar kurulabilir. Oraya bir kuruluş tarihi yazarsınız. İçini doldurmuş bir kuruluş. Bak, İnegöl ve Ticaret. Yani İnegöl- diyorsunuz ki 1900'lü yılların başında 5 tane odadan bir tanesi olarak Türkiye'den çağrılmışız. Sonra ne yaptınız ki? Bir şey var mı? Yapabildiğiniz bir şey var mı? Tabii şimdi İnegöl Ticaret Sanayisi dediğimizde aslında baktığımızda bak İnegöl şehrinde çok faydalı olan bir kurum. İnegöl ekonomisine yıllarca yön vermiş, yönetmiş. Bizden önceki idarecilerimiz, başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz bu şehre bu sektör vasıtası bu kuruluş oda vasıtasıyla hizmet etmişler yıllardan beri. Bir dezavantaj yaşamıştık. 1960 yılında odamız bir yangın geçirmiş. Eski binasında, şehrin için merkezdeki binasında. O yangında bizim arşivimiz yanmış. Maalesef. O çok kötü bizim için. Evet. Çünkü 60'tan öncesine çok gidemiyoruz. Maalesef. Çok zorlamayla bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi inşallah biz raporlarımızı hazırladık, TOB'a da gönderdik. Yani kuruluş tarihimiz 1885'lere falan gelecek. Tabii o dönemden beri Chicago kentinde de heyet olarak temsil edilmişik, ülkemizi temsil etmişik. Çok ilginç bir şey o. Evet.
Ve o süreçten beri de odamızın faaliyetleri hem ilçe noktasında hem ülke noktasında ciddi bir şekilde kendini hissettiriyor. Şimdi başkan. Tabii biz geldik. Biz bizeyiz. Tamam mı? Tamam. Siz tamam iyi yapmışsınız, güzel yapmışsınız, hoş yapmışsınız da. Ya bunu böyle bu başarıyı gösterir bir şeyiniz var mı sizin? Tabii canım, şimdi mesela siz sordunuz ya ticaret sanayi odası ne yapar? Yani biz göreve geldik. 6 sene oldu aşağı yukarı. Şimdi bizden önceki yöneticilerimiz de hala da görevde olanlar var, meclis üyeliği yapanlar var. Bir odayı belli bir nizam intizama getirmişler. Biz geldikten sonra odamızı daha sosyal, daha üyesiyle ilişkili, üyesinin başkanına çok rahat ulaşabildiği, her an arayabildiği bir yönetim tarzına, ki yapımız da ona müsait. Yani kapısız başkan. Bizim odamıza üyemiz veya üyemiz olmayıp da İnegöl'de esnaf, ticaret yapıp başka esnaf odalarına bağlı üye olan kişiler, firmalar da gelip rahat rahat bizden hizmet alabiliyorlar. Kapımız herkese açık. Biz herkes gece gündüz sabah demeden arar, biz çözmeye çalışırız. Tabii odanın bir işleyiş sistemi var. O sistemimiz de çok düzgün bir şekilde işliyor. Aslında baktığımızda İnegöl Ticaret Sanayi Odası görevleri belli, görev tanımı belli. Kanun var, yönetmelik var, yürütmelik var değil mi? Bunlar var da biz bunlarla sınırlı odamızı yönetmiyoruz. Odadan gidiyor. Sistem oturmuş vaziyette. Allah'a çok şükür biz de 6-7 senedir bu sisteme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve gelir üyemiz bizden tıkır tıkır hizmetini alır. Nedir hizmet? Evrak düzenlenmesi, imza atılması, kaşenin vurulması, kapasite raporları veya birkaç noktada bizim hizmetlerimiz var. Onun haricinde ya bu odanın kanunu ve yönetmelik dışında da bir ağırlığı var. İnsanlarla ilişki halinde. Sosyal hayatın içerisinde, ekonomik hayatın içerisinde. Bu odayı da buradan soyutlamak istemiyoruz açıkçası. Hayatın içerisinde bir odaya sahibiz. Valla benim gördüğüm kadarıyla siz zaten onun içindesiniz. Evet. Bizim odamız hayatın içerisinde kardeşim. Sosyal hayatın içerisinde, ekonomik hayatın içerisinde, şehirle birlikte yaşayan bir oda. Bu çok önemli bizim için. Bunu sağladık Allah'a çok şükür. O da ne yaptı? O da Türkiye'de birçok ilklere imza atan bir odamız var bizim. Biz fazla reklamın tanıtımını yapamıyoruz. O biraz önceki yalnız proje gerçekten bir ilk. Mobilya kalite. Tabii. O muhteşem bir şey ki Tour Quality diye tabir caizse devlet zaten bunu çok istediğini de gösterdi. Bunun yanında biz şimdi odamızda işte şunları yaptık, bunları yaptık. Çok böyle meziyetimiz yok bizim kendimize anlatmaya. Ama benim odam Türkiye birincisi bir oda. Şimdi bak işte kim sizin amcaoğulları mı seçti sizi? Kim seçti? Tabii biz arkadaşları gönderdik. Değil mi? Denetleme kurulu. Dedik ki bizi birinci yapın. Aynen. Oluyor ya memlekette. 365 tane odaların içerisinde. Şimdi şöyle 365 oda ve borsa vardır Türkiye'de. Onlardan bir tanesi de İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası. Bizim 3'er yıllık periyotlar halinde odalarımız denetlenir. Bağımsız deneticiler tarafından. Yani bağımsız deneticiler derken Hiçbir kuruma bağlı olmayan danışman şirketler vardır biliyorsunuz. siz görüştünüz mü onlarla? Yok ben hiçbirini bilmiyorum. Tanımıyorsunuz. Tanımıyorum da. Denetimcileri de görmem ben. Gitti amcaoğulları. Evet. Denetimcileri de görmem, firmayı da bilmem. Denetleyen. Bir de bu işin yurt dışı ayağı da vardır. Biz çünkü akreditasyon sistemine dahil bir üyeyiz. Bu Avrupa Birliği ülkeleri dahil. O yani denetim sadece yurt içi değil, yurt dışından da heyetler geliyor. Şimdi tabii denetliyorlar odaları. Ben şimdi cahil aklına soruyorum. Sizin odaya girebildiler mi? Onlar denetleyebildiler mi? Sizin arşivlere girebiliyorlar mı? Tabii giriyorlar. Her şeyinizi kontrol edebiliyorlar mı? Çekiliyorlar odalara. Personeli çağırıyorlar. Bu işi nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Farklı neler yapıyorsunuz? Sizin projeleriniz nedir? 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık. Neleri öngörüyorsunuz? Yani bayağı sizin sorabileceğiniz soruları onlar sorma hakkına sahip. Her şeyi sorma hakkına sahip. Bütçenizden projelerinize kadar. Bütçeyi doğru yönetiyor musunuz? Faydalı yönetiyor musunuz? Buraya kadar. Çünkü bu akreditasyon sistemi şöyle. Avrupa Birliği ülkeleri dahil. Akredite olmuş çünkü birbirine. Sistemler birbirine enjekte olmuş. Bunu neye yapıyorlar?
bu akredite sistemini sadece yazılan maddelere bağımlı kalarak mı yönetiyorlar? Yoksa kendilerinden Bir şeyler katıyorlar mı? bu kendilerinden kattığı bir şeyler bize faydası olur mu? Ankara'daki odaya, İstanbul'daki odaya, Batman'daki odaya, Trabzon'daki odaya, Berlin'deki odaya, oraya kadar. Çünkü akredite sistemi var yani. Bu 3 senede bir mi yapılıyor? 3 senede bir yapılıyor. Bizim odamız 2019-2022 döneminde Türkiye birincisi olmuş bir oda. Maşallah. Maşallah. Hizmet verme noktasında, proje üretme noktasında, sürdürülebilir projeleri hayata geçirme noktasında Türkiye birincisi olmuş bir oda. Ben ödülü almaya gidemedim. Haberim yoktu çünkü. Sürpriz yaptılar. Tabii anlık açıklanıyor ve kamuoyuna anlık duyuruluyor. Mesela bize davet geldi. Akreditasyon sistemi programı diye. Başlığı odur. Benim de o gün çok önemli bir işlerim vardı İnegöl'de. Programlarım vardı. Ankara'ya gidemedim. Yine İnegöl için çalışıyordunuz. Evet. Yani Evet. aldığın ödülün hakkını vermek için yine çalışırken Şimdi biz de genel sekreterimizi gönderdik. Genel sekreter benim devamlı telefonla arıyor. Meşgul atıyorum. Toplantıdayım. Şu an konuşamıyorum diye mesaj atıyorum filan. Ya 3-4 kere arayınca dedim bu çocuğa bir şey oldu herhalde. Açtım. Ya başkanım da Türkiye birincisi olmuşuk dedi. Ne yapayım dedim şimdi ben. Neyse hayırlısı olsun filan kapattık telefonu. ama işin güzel tarafı şu. Evet Türkiye birincisi olmuşsun ama işte o yine o birinci olmanın sebebiyle çalışmanın Bir içindesin. toplantıdayız gene burada yani. Sonra beni akşam o günün akşamı Rıfat Başkan aradı. Dedi ya Yavuz ne yapıyorsun iyi misin iyi başkanım. Oğlum neredesin sen dedi bugün dedi. Rıfat Başkan, Rıfat Hisarcıklıoğlu top başkanı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birliği Başkanı. Başkanı, evet. Hani tanımayan olur diye ben şey yaptım. Evet. Ya dedi bugün program vardı dedi. Türkiye birincisi olmuşsun dedi. Sen niye program... Dedim haberim yok ki. Siz dedim bir gün öncesinden bize haber vermiyorsunuz. 3 gün öncesinden bize haber vermiyorsunuz. Ha vermiyoruz dedi. Anlık açıklanıyor. Ya problem yok dedim. Biz ödülü alalım geri getirir arkadaşlar. Asarız duvara da. Bizim amacımız Hizmet. hizmet. Ha bu hizmette Türkiye birinciliğini hak ediyorsa biz bundan memnun oluyoruz. İşte. Ha bunları söylerken de Bekir bizim eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Hatalarımız var mıdır? Vardır kardeşim. Ama şimdi ben içimdekini söyleyeyim mi? Tamam biz ilçeyiz. Tamam. İnegöl. Tamam. Ama Allah aşkına başkan yani arkandan da söyleyeceğim yüzüne de söylüyorum. Yahu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bütün bunları aşıp birinci olmak. Ya bunu bilmiyorum. Hani bunu zaman zaman böyle arada belirtmek lazım diye düşünüyorum. Yo, belirtiyoruz Arada tabii. Ödülümüz de anlatmak adada duruyor. lazım diye düşünüyorum. Yani bu gerçekten ciddi bir başarı. İşte burada Hani, biz herhalde şurada biraz önce söyledim ya kendi reklamımızı yapamıyoruz. evet. Mesela üyem de bana sorar çok. Üyeler de sorar. Ya o da ne yapıyor? O da ne işe yarar? Aidat almaktan başka bir şey yapmıyoruz. Doğrudur. Ben şimdi yani onun bakış açısıyla belki öyle Ama Avrupa ve bağımsız denetçiler öyle demiyor. öyle demiyor. İkincisi şu var. Demek ki biz yaptığımız işleri üyeye aktaramıyoruz kardeşim. Ama bunun sebebi biraz da şey gibi geldi bana. Demin aslında siz bunu anlattınız. Neden olduğunu anlattınız. Ya ödüle gideceksin. Ona bile gidemiyorsun. O sırada zaten hizmet Başka bir vermekle meşgulsün. Şimdi bu aslında bir beni üzüyor. Şunu da hissediyorum. Burada açık konuşuyoruz her şeyi. Üyelerimiz de bizi izliyordur, izleyecekler. Ya acaba üyemiz de mi duyarsız? Bazen bunu hissediyorum mesela. İnşallah değildir. Duyarlı olmalı. Niye? Ya üye buraya aidat ödüyor. Bir para veriyor yani sonuç itibariyle. O paranın da şeyini yapması lazım üyenin. Görmesi lazım. Görmesi lazım. Ya Tabii. ne yapıyoruz kardeşim? Ha biz üyelerimizle periyodik dönemde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Orada da ben yaşıyorum bunu. Ya şimdi bizim yaptığımız işi üyemiz ya şunu da yapsaydınız diyor. Ya yapıyoruz kardeşim biz bunu. Haberim yok diyor. Evet. Bak bunlarla karşılaşıyoruz. Allah Allah ne zamandır ya? Oğlum 2 senedir yapıyoruz biz bunu ya. Haberi yok. Buna da hak veriyorum diye gündelik güncel telaşeler. Adamın işi var, gücü var, sabah işine gidecek, çekini ödeyecek, parasını ödeyecek, personeli var vesaire şu bu. Çok
takip edemiyor olabilir. Hele hele şu son birkaç yıldır pandemi atlattık. Ardından gerçekten asrın en büyük bir deprem felaketini yaşadık. Ha biz göreve seçildikten sonra bak çok da rahat bir ortamda çalışmadık. Biz göreve geldik, bir sene sonra pandemi oldu. Evet. Pandemiyle birlikte malzeme sıkıntısı. Çok ciddi hem. Ondan sonra ekonomik bazı sıkıntılar bütün dünyada. Konteyner sıkıntıları Konteyner ihracatçılar için. sıkıntıları, ihracatçılar. İşte ben de orada onu diyorum. O kadar sıkıntıya rağmen birinci. Yani bana göre valla kimse kusura bakmasın 3 yıl değil 6 yıllık başarı bu. Biliyorsunuz insanlar bırak yurt dışına çıkmayı, şehir dışına çıkamadılar, sokağına çıkamadılar, caddesine çıkamadılar, dükkanlarına, iş yerlerine gidemediler. Öyle dönem yani. Evet. Biz oda olarak o günlerde her hafta sağ olsun personelimiz, biz abi 14 bin kişiye, 15 bin kişiye çalışması için evrak düzenledik. Tek tek imzalı. Düşünebiliyor musunuz? 14 bin evrağa imza atacaksınız. Çalışabilir, işçidir, personeldir, patrondur. Ben bizzat biliyorum onu. Bu süreçlerden geçtik. Sonra geldik ekonomik sıkıntı, ondan sonra depremler. Yani kolay bir süreç değil. Yani ne kadar ticaret için ne kadar olumsuzluk varsa hani bir yüzyılda gerçekleşebilecek bütün hepsini yaşadık. Hepsini yaşadık abi. Son 5-6 senede. O da bizim başımıza geldi. Şimdi hani savaşlar da var. Hala daha da Şikayetçi değilim. Biz çalıştıkça Tabii. Zoru dinleniyoruz, başarmaktır asıl. Evet. dinleniyoruz. O günler de zor günlerdi. Yani insanlar dışarı çıkamıyor, işlerini açamıyor, müşteri gelmiyor. Yani kolay işler değil. Çok ciddiydi. Evet. Bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Balık hafızalı olmamak lazım yani. Evet. Doğru. Bu noktada odamız, şimdi bak bir vakıf kurduk. Türkiye'de ilk. İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı. Mesleki eğitime destek veriyoruz. Hacer Sevim Yıldız Eğitim Kampüsümüz var. Sadece mobilya alanındaki mesleki eğitime değil, elektrik, elektronik, metal, makine, turizm, neyse yani. Orada kaç bölüm varsa hepsine destek vermeye çalışıyoruz. Muhasebe bölümleri vesaire. Mesela biz vakfı kurduk. Şunu da anlatayım hemen. Vakfı kurmamızın amacı bizim sadece mesleki eğitime destek vermekti. Vakıf Yönetim Kurulu itibariyle toplandık. Dedim ki kardeşim, hani şimdi vakıflar hep burs verir ya. Böyle bir algı vardı. Dedim ki ben burs vermeye karşıyım. Bu vakıf zekat toplamasın. Şeyimiz o değil. Hedefimiz, amacımız o değil. Zaten Allah razı olsun İnegöl'ümüzde birçok firmamız bireysel burslarını, zekatlarını dağıtıyorlar. Ya Bekir öyle bir şeyle karşılaştık ki. Yani bak tabelamızı astık. Kozağın Ek Hizmet binasının oraya. Çok ciddi bir şekilde burs başvurusu geldi. Dayanamadık. Yani binlerce ya o kadar abartılı söylüyorum. Yani. Abartısı söylüyorum. Binlerce başvuru geldi. Baktık kayıtsız kalamadık. Kalamayız zaten insanoğlu kalamaz. Şimdi burs vermeye başladık. Üniversite öğrencilerimize, mesleki eğitimdeki eğitim gören öğrencilerimize. Şimdi üniversite öğrenci kotamızı sınırladık. Daha çok mesleki eğitimde eğitim gören öğrencilere burs vermeye çalışıyoruz. Hacer Sevim Yıldız Eğitim Kampüsü'nde 600'ün üzerinde öğrencimize burs veriyoruz. Bununla birlikte ulaşım desteği veriyoruz. Kart çıkardık. Gidiyorlar, geliyorlar. Odamız bunları hep yapıyor. Asli görevi mi? Değil. Mesleki eğitime göre destek vermek asli görevi ama diğer işler değil. Bunun haricinde şehrimizin önemli markalarına destek vermeye çalışıyoruz. Elimizin geldiği müddetçe. Oranda. Yani değişik alanlarımız var. Bir oda başkanı bunları isterse yapmayabilir. Sorumluluğu da değil. Doğru. Ama ben İnegöllüyüm. Ben bu memlekette doğdum, büyüdüm. Bu memlekette yaşıyorum. Bu memleketin doğru, güzel her şeyine destek vermekle mükellefiz. Elimizden geldiği kadar da vermeye çalışıyoruz. Hep mobilyadan bahsettik de siz aynı zamanda diğer tarımda da zannedersem tekstilde de yine onların da sorumluluğu. Biraz önce söyledim. Sadece ben mobilya sektörünün temsilen orada başkanlık yapmıyorum. Tamam bu sektörün bu şehrin ana sektörü mobilyada. Tekstilimiz var. Tarım var. Metal makine var. Ciddi büyüme sağlayan. Çok ciddi. Evet. Değişik çarşı esnaflarımız var. 18 tane bizim sektör kurulu meclis şeyimiz var. Sektörümüz var değişik anlamda ve bu 18 meslek grubunu temsil eden 49 meclis üyemiz var.
Onun için biz bu şehrin mobilyasından, tekstiline, tarımından, metaline, makinesine kadar ticari ve sanayi alanındaki her türlü aktiviteden ve ticari faaliyetten sorumluyuz. Yani ben tabii ki mobilyayla da ilgili şeyleri biliyorum. Mesela ben çekinmem öyle isim söylemek falan. Bir Nesto makine var mesela. Benim Evet, yakinen tanıdığım maşallahları var. Yani ciddi böyle Almanlarla şeylerle yarışıyorlar. Onlar da sizin üyeniz Var aynı zamanda. 3-5 daha firmamız var burada. Tek tek saymaya kalkarsak Aynen. belki birkaçını unuturuz. Aynen. Mesela çok enteresan bir Cansu diye bir firma var. Evet. Bu tarım sulama yapıyor Doğru. ve Türkiye'de ilk 5'e girmiş bir firma Ve yıllardan beri. ve İnegöl'de bu firma ve şu anda da Fas'ta falan fabrika açacaklar. Bakın bir örnek vereyim ben size. Ben oda başkanı yeni oldum. Sektörlerimizi topluyoruz tabii böyle bilgi amaçlı. Çağırıyoruz. Fidancılarımız var bizim. Çöğür. Fidan tohumu. Evet. Dediler ki ya başkanım biz dediler Türkiye'deki çöğür üretiminin %75'ini karşılıyoruz. Ben şok oldum. Ne diyorsunuz siz dedim ya. %75 acayip bir oran. Ya oğlum bunu ben bilmiyorum baştan ya. Yani niye anlatmıyorsunuz? Niye duyurmuyoruz? Niye şey yapmıyoruz? Şimdi böyle bir şey de var. Yani şimdi mobilya da bak. Fidancılıkta Türkiye'de çok iyi yerdeyiz. Aynen. Çöğürde çok iyi yerdeyiz. Tekstilde aslında baktığımızda güçlü firmalarımız var. Özellikle organize sanayi bölgesinde. Tekstil sektörümüz aslında bundan 5-6 sene öncesine kadar birinci sektördü. İhracatta. Ama mobilya tekstili geçti. Tekstil de devam ediyor. Bazen böyle işte konjonktürel dünya çapındaki çalkantılardan Ülke dolayı. değişimleri falan Evet. şey oluyor. Makine metal geliyor arkasından. Ve bunları doğru yönetmeliyiz. Bu projeleri biz yaparken de sadece mobilya sektörü anlamında düşünmüyor. Odayı sadece mobilya sektörü yönetmiyor. Aynen. Tüm sektörleri temsilen arkadaşlarımız var. Onlara da proje üretmeye çalışıyoruz, program üretmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki işte bu şehrin %50 ihracatını veya %50 ekonomisini mobilya sektörü karşılıyor şimdi. Mobilya Allah muhafaza bir durgunluk, bir kırgınlık yaşadığında çarşı esnafı da etkileniyor. Herkes, İnegöl'de herkes etkileniyor. Onun için Gerçekten. önem arz ediyor yani. Şimdi bu şeye geldik. Biz bize yine konuşuyoruz. Dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı devlet olarak United States of America yani Amerika Birleşik Devletleri Doğru. geliyor. Yani rakamlar müthiş. Hatta bu konuda bazen Çin öne geçmesin diye Çin'e ambargolar uygulanıyor, şeyler uygulanıyor. Müthiş bir şey var. Amerika hakkında yani ben gelen bütün misafirlere soruyorum. Evet. Amerika hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir şeyler yapıyor musunuz? Şöyle söyleyelim Bekir. Şimdi 3-4 sene olmuştur. Biz şimdi şunu baştan şöyle bir toparlayalım. İşin doğrusu ben biliyorum. Sadece seyirciler adına sordum. Biz şimdi ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızın büyük oranda gerçekleştiği ülkeler yakın coğrafya. Evet. Orta Doğu, Doğu. Irak, Libya, işte Kuzey Afrika, Evet. Orta Afrika. Özellikle Irak, Arabistan, işte Azerbaycan gibi yakın coğrafyamız. Tamam iyi güzel. Biz buraya ihracat yapma kabiliyetine ulaşmışık. Tamam da dünya buradan ibaret değil. Değil. Şimdi özellikle bizim 4-5 senedir çalıştığımız Amerika pazarı. Mesela buraya hatırlarsınız bilmiyorum. Amerika Ticaret Bakanı gelmişti. 3 sene olmuştur. Pandemi dönemiydi zannedersem. Ama 3 sene rahat olmuştur. Biz Türkiye'de Ankara'da TOB'un başkanlığında bu organizasyon gerçekleşti. Rıfat Başkan özellikle bizi davet etti, gittik. Amerika Ticaret Bakanı bir tekstil, 2 mobilya. Dedi ki bu 2 sektörden biz ithalat yapacağız. Tamam. Kapıyı açmış. Hatta şöyle Rıfat Başkan, Rıfat Hisarcıklıoğlu ondan sonra dedi ki bak bir araya gelin Kayseri, İstanbul, İnegöl vesaire bir organizasyon yapın. Ölçek sorunumuz var. Gerekirse ihracatı bir elden, tek elden filan derken
Biz çalışmalara başladık açıkçası. O arada Amerika'dan bireysel gelen firmalar oluşmaya başladı İnegöl'e ve Türkiye'ye. Doğru yönetmemiz lazım. Şimdi 1-2 sene geçti. Şimdi gelen firmalar çok büyük firmalar. Volümlü adette, yüksek adette ürün siparişi veriyorlar. Bizim üreticilerimizin %90'ı küçük ve orta ölçekli. Ölçek sorunumuz var. Bunu doğru yönetmemiz lazım diye planlama yaparken bir proje yapalım, bir hayata bir şey geçirelim. Bir de gelen alıcının da doğru üreticiyi bulması lazım. Biraz önce bahsettik ya İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi'nin Evet. mantığının. Evet. Yanlış, hatalı veya nasıl tabir edeceğiz onu? Çok kaliteli üretim yapabilme kabiliyetine sahip olmayan firmalarla buluşurlarsa Prestijimizi kaybedeceğimize aynen. 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 bunu bireysel düşünmediğimiz için ben konuşuyorum burada. Evet. Çünkü bizim markamız İnegöl Mobilyası. Evet. İnegöl Mobilyası markasına zarar verecek her kurumun, kişinin veya firmanın karşısında oluruz biz. 2 kere 2 4. Böyle planlama yaparken dedik ki kardeşim bizim sorunumuz ne? Doğru alıcıyla doğru satıcıyı, üreticiyi buluşturabilmemiz Birleştirmek, lazım. O zaman ne yapacağız? Biz geçen sene, bir sene çalıştık. Geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami şehrinde biz şirketimizi kurduk. İnegöl Ticaret Sanayisi'nin bir şirketi var artık. Miami'de. Miami'de. Hatta genel sekreterimiz şu an orada. Üyelerimize de bunu duyurduk. Bu arada evet genel sekreter orada program çekerken bizi aradı ama programda olduğumuz için cevap verilemedi. Evet, onlar da- Biz bizzat şu anda o olayı yaşıyoruz. Onlar da şu an Büyükelçiliği ve Ticaret Ateşi'yle toplantı halindeler. Maşallah. Amerika'da, Maşallah. Miami'de. Miami'de bir şirket kurduk. İnegöl'de bir şirketimiz var. Orada Allah izin verirse bir ofis kuracağız. İnegöl Ticaret Sanayisi'nin ofisi. Çok güzel. Tafex şirketimizin adı. Turkish American Furniture Export. Turkish American Furniture Exports is coming. Evet. Şimdi şirketin kuruluşu gerçekleşti. İşte ben herhalde bu bir ay içerisinde Amerika'ya gideceğim. Bir ofis tasarlayacağız, planlayacağız. Orada bir yer tutacağız, kiralayacağız. Artık aktiviteler başladı yavaş yavaş. Bir de geçen sene ilkini düzenlemiş olduğumuz yine Miami'de bizim Modef Fuar Organizasyonu ve Ticaret Sanayi Odası'nın destekleriyle şey de var, İMOS da var, Mobilyacılar Odası da var. Biz ilkini Amerika'da fuar gerçekleştirdik. Mobilya fuarı. Şimdi Allah izin verirse Şubat ayının 2025 Şubat'ta ikincisini gerçekleştireceğiz. Bakın şimdi nereden nereye geldik? Evet. Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ne yapıyor? Modef ne yapıyor? Mobilyacılar, mobilya sektörü ne yapıyor? Biz Allah'ın Amerika'sında Aynen. fuar organize ediyoruz. Kendi burada İnegöl'den üreticilerimizi götürüyoruz. Yetmedi Türkiye'nin diğer illerinden, ilçelerinden üreticileri alıyoruz, götürüyoruz. Yetmiyor. Brezilya'daki firma bizim fuarımıza katılmak istiyor. Biz de sözleşme yapıyor. Meksika'daki firma bizim fuarımıza katılmak istiyor. Biz de sözleşme yapıyor. Amerika'nın göbeğinde bir Türk firması gidiyor, fuar organize ediyor ve yurt dışından bütün ülkelerden katılımcılar alabiliyor. Vallahi ben Bu organizasyon bize ait. şu anda yani bunun karşılığında açıkça söyleyeyim zaten bunu da bila ücret yapıyorum bu işi de. Öyle bir şey olursa bizim bir katkımız olacaksa program olarak biz tabir caizse sizin gönüllü çalışanınız olarak Teşekkür ederiz. Bekir. hiçbir şekilde çekinmeyin. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir ya biz Modef olarak veya ticaret sanayisi olarak yurt dışında fuar yapıyorsak sadece İnegöl firmaları girsin. Olmaz. Meksika'dakini getireceksin. Kendi müşterisini getirecek. Brezilya'dakini getireceksin. Amerika'dakini getireceksin. Orada bir fuar organize edeceksin. Sen de o işin merkezinde olacaksın. Evet. Yöneticisi olacaksın. İkincisi kendini tartacaksın. Dünyada üretim anlamında, kalite anlamında neredesin göreceksin. Aynen öyle. Avantajların varsa gelen ziyaretçiler görecek. Aslında çaktırmadan hem Ar-Ge hem Ürge hepsi orada bir arada. yaşanacak. Hepsi bir arada. Ülkelerin firmaların niye bizim fuarımıza iştirak etmek istiyorlar?
farklı fuar yapıyoruz. Amerika'da da yıllardan beri düzenlenen fuarlar var. İşte High Point fuarı var, diğer şehirlerde fuarlar var. Biz Hindistan'da da aynısını yaptık. Güney Kore'de de aynısını yaptık. Güney Afrika'da da aynısını yaptık. Hani dedik ya, işin mutfağından gelen insanlar da katkı sağlasın bilim insanına veya profesyonellere. Aynen öyle. Biz diyoruz ki kardeşim, bu bir ticari fuardır. Bizim yaptığımız. Eşleştirmeleri doğru yapmakla mükellefiz. Yani Amerika'da hangi bölgeye ürünü satacaksan o ürünü götürmekle mükellefsin. Satılmayacak bir ürünü götürdün mü ne yaparsan yap, kıymeti yok. Başkan, bu konuda sadece bu konuyu ihtiva eden bir program yapalım mı Yapalım. sizinle? Çünkü çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü bu İMİDER'i de ilgilendiriyor. İMİDER'i zaten direkt ilgilendiriyor da İMOS'u da. Hep. Yani bence Türkiye Ticaret Bakanlığı'nı herkesi ilgilendiriyor. Tabii. Yani İnegöl'ü ilgilendiriyor. Aslında Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Evet. Bütün mobilya derneklerin de temsilcilerini Aynen. ilgilendiriyor. Aslında biz bu işe çıkarken beraber yapalım dedik. Herkes katkı sağlasın. Ama baktık böyle bir şeyler var. Dedik ki ticaret sanayicisi olarak biz bu sorumluluğu üstlenelim. Bütçesini, planlamasını, her şeyini biz yapalım. Arkadaşlarımız sonradan görsünler. Doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor? Biz de göreceğiz. Ya bizim yapmış olduğumuz birçok işin muhteviyatı Türkiye'de ilk defa yapılan işler. Örneğimiz yok karşımızda. Biz de yaparak görüyoruz. O deminki işte iQuality dediğimizde TSE Başkanı'nın bunu ben Tabii. bütün Türkiye'ye uygulayacağım. İlk defa yaptığın için, örneği olmadığı için biz de işin içinde yaşayarak görüyoruz. Evet. Yanlışları, doğruları, eksileri, negatifleri, pozitifleri. Bu ciddi bir cesaret ister. Yani gerçekten sizi tebrik Şimdi ederim. hani Amerika'yı ayrı bir programda konuşalım. Çok Konuşalım. önemli. Gerçekten konuşalım. İnegöl için çok önemli. Çünkü Benim gördüğümü söyleyeyim. Yıllardır tabiri caizse ecnebilerle ticaret yapan bir insan olarak gördüğümü söyleyeyim. Eğer gerçekten doğru şeyli yapılırsa ileride İnegöl'ün ihraç ettiği mobilyanın yarısı Amerika'ya gidecek. bir de şunu ilave edelim Bekir. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Bu sadece mobilya sektörüne istinaden yapılan bir organizasyon, bir şirket kurulumu değil. Tüm sektörleri içeriyor. İnegöl'de kim hangi alanda üretim yapıyorsa bizim şirketimiz onun ürünün pazarlamasını yapacak kardeşim. Yani gel, ne olursan ol, yine gel. Makineciler makine mi satacak Amerika'ya? Aynen. Biz ofisimiz aracılığıyla yardımcı olacağız. Personelimiz aracılığıyla yardımcı olacağız. Hiç kompleks duymayalım. Biz satabiliriz. Evet. Kimse kusura bakmasın. Ben her programda da söylerim. Gururla söylüyorum. SİHA'yı, İHA'yı yapıp dünyanın ilk 5'ine, 3'üne giren ülke bunu da yapar. 6 ayda 35-40 yıllık Ar-Ge gerektiren solunum cihazını nasıl yaptık pandemide? Onu da yapabiliriz. Evet. Tarım ürünleri. Satarız kardeşim. İşte Cansu firması bizim kendi firmamız burada. Onun için Amerika'daki Hem Marmara'nın çok ciddi bir kısmına Tabii. veriyor. Bir de kalkmış şu anda Kuzey Afrika'da fabrika açıyor. Bir başka ülkeden de onlara ısrarla diyorlar ki Cansu gel bizde de fabrika aç. benim üyem. Arkadaşım, kardeşim. Allah yollarını, bağlarını açık etsin. Amin. Amin. Onun için Amerika'daki şirket ve ofis çok önemli. Tüm sektörlere hizmet edecek. İkincisi, Amerika bir kendi kanununa tabi muhatap arıyor. Buyur kardeşim. Senin kanununa tabi şirket var burada. Al. Mahkemelik de olsan, senin kanunun, davalık da olsa senin kanunun, biz buradayız. Yaptığımız işten eminiz. Bu da çok avantaj sağlayacak. Onun için çok ciddi bir proje. Ayrıca konuşalım. Hindistan'da da aynısını yaptık biz. Ya Hindistan'a gözümüz kapalı gittik. Dünyanın en kalabalık ülkesi. O anlatır mısınız o Hindistan'a gidişinizi? O çok ilginç Evet. bir. Ya yeni pazar araştırmaları yapıyoruz. O zaman İMOS dönemi. Ya yeni pazar. Özür dilerim. İMOS'da göreviniz ne o zaman? Başkanlık yapıyorum İMOS'ta. İMOS başkanı. İMOS Evet. başkanıyım. Yeni pazar araştırıyoruz. İşte Afrika'da birkaç ülke var. Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi. İşte Nijerya. Asya'da Güney Kore, Hindistan ön plana çıkıyor. Türkiye Cumhuriyetler ön plana çıkıyor. Onları ölçtük, biçtik, tarttık. Hindistan dedik. Yani hem
Bu arada Hindistan yalnız dünyanın en kalabalık ülkesi ve dev. Şu anda Çin'den bile daha kalabalık. Bir de şöyle bir şey de orada araştırmalarımız neticesinde bulduk. Dünyadaki Bekir Bey, İngiltere başta olmak üzere Afrika ülkeleri, Dubai, mobilya sektöründe Hintliler hakim. Evet. Ticaretinde gerçekten öyle. Hintliler Hintli hakim. ticaretçiler var. Doğru. Biz gittik Mumbai'de dedik ki fuar yapacağız. Öyle ikili iş görüşmesi falan değil. Canlı ürün götürmecisine fuar. Ya dediler ki bize ya başkan Hindistan'da ne işimiz var? İşte Hindistan'ı biliyorsunuz yani. Evet. Kalabalık bir ülke, keşmekeşlik vesaire şu olabilir. Fuar alanını kiraladık abi. Kiraladığımız yerin satışına başladık. Gene İnegöl'den firmalar, Hindistan'dan firmalar, Güney Kore'den, Çin'den firmalar, Kayseri'si, İstanbul'u, Ankara'sı. Neyse uzatmayalım, program içerisindeyiz. Ya gittik Hindistan'a yerleştik. 3 gün öncesinden gittik tabii, yani orada bir sorumluluğumuz var. Otele yerleştik, otelimiz çok güzel. Tamam. Fuar alanına gideceğiz. Fuar alanıyla otelde sanayi bölgelerinin olduğu alanda. Şehrin dışında bir alanda. Otele yerleştik tabii gece. Sabahleyin kalktık. O zaman Bilal Peker İMOS'ta genel koordinatörümüz. Dedim Bilal otobüsler hazır mı kardeşim? Hazır başkanım falan. Neyse otelin önüne çıktım ben abi. Lan otobüs bakıyorum. Yani o arada Bilal geldi. Bilal otobüsler nerede? İşte bunlar abi dedi işte dedi. Başkanım. Ya otobüsleri ben bir gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma otobüsler. Kapıları. Yani kapı şimdi bizim burada açılıyor ya. Ahşap kapılı otobüslerle. Tahtadan gelen arkadaşlar biliyor. Gittiriyor, eline vuruyorsun çift taraflı açılıyor zaten böyle gidiyor. Ya kapıyı açıyorsun, tahta kapıyı nerede şeye basıyorsun, basamağa, otobüse binecek. Bir bölme, o da tahtadan. Oğlum dedim Bilal, lan nasıl bir şey bu ya? Dedi başkanım burada otobüsler böyle. Tamam. Bir kapı daha açıyorsun tahtadan yolcu tarafına geçeceksin abi. Yolcu tarafına bir geçti. Otobüsün içini ben bir gördü. O koltuklar perişan. Camlar var ya otobüsün yan camları. Eskiler bilir şimdi. Eskiden böyle kadife perdeler vardı ve Kalın. tüller vardı. Ucunda da yuvarlak borda böyle topuklu şeyler oturdu. Ay 50 sene önceki, 60 sene önceki otobüsler. Neyse kimisinin hoşuna gitti. Kimisi eyvah ben buna binemem falan dedi. Yani oralardan fuar alanına gidiyoruz abi. Konteynerler gelecek. Konteynerler inecek. Fuar alanına mallar yerleştirilecek, taşınacak. Taşıyoruz konsolları, masaları, sandalyeleri. Çıkardık ceketleri, kravatları. Bir dakika şimdi orada bir dur başkan. Ne demek kravatları çıkarıyorsunuz sonra? Tabii canım orada başkanlık orada mobilyacısın. Öyle Mobilya kurdunuz yani. Tabii biz orada kaç tane firmamız katılıyorsa bütün ürünler iner fuar alanının içerisine. Tamam mı? Ürünlerini firmalara göre dağıtımını sağlarız. Ondan sonra takım kurmaya başlarız biz orada. Tornavida elimize alırız. Şarjı varsa şarjlı o iyi olur. Yoksa tornavida. Şimdi bizim kendi malımız olmasına gerek yok. Hangi firmamızın malı varsa yetişmiyorsa kurarız. bak şu anda Veltev'den Okan Bey var, ihracat müdürü. Aynı bu dediğinizi şu anda bu genç aynen diyor ben de çıkarır yaparım kurarım diyor. Yani Okan'a yine selamlar olsun. Gerçekten de Böyle ama zor şartlarda. yani şimdiki İMOS başkanı var Uğurtan Bey. O da aynı şekilde ben diyor çayını bile taşıdım. Tozunu bile yuttum. Ha, demek ki öyle başkan oluverdim. Yok öyle bir şey yok. O kültür var bizde. Mesela ben yaparım. Okan Başkan da yapmıştır. Okan Güler, Osman Başkan da yapmıştır. Koltukları toparlarız, kurarız, takımları sileriz. Yeter ki yetişsin. Problemsiz bir şekilde fuarımızı açalım. Allah'a şükür bak biz sürdürülebilirlik diyoruz ya. Bizden sonraki arkadaşlarımız da devam ettiler. Biz yanlış hatırlamıyorsam 6. veya 7. fuarı yaptık Hindistan'da. Gene yapıyoruz. Niye Hindistan? Ya bir Asya pazarında bir hakimiyeti var. Kalabalık Gerçekten bir nüfus var. var. Gerçekten Tamam var ama. Evet. Yani Hindistan'ın yaşam şartını biliyordur izleyicilerimiz. Yani teneke evler, teneke iş yerleri vesaire falan ama çok lüks yerler de var tabii ki. Geliri üst seviyede bir ülke. Bilişimde siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Yani çok evet. mesafe kat etmiş. Bilişimde bizim en çok takıştığımız bir İsrail'dir, sonra Hindistan'dır. Tabii. Bir de biraz önce söylediğim şey çok önemli.
Hintli tüccarlar dünyadaki belli bölgelerde mobilya sektörüne hakim. Hakim. Ve acı ama Hindistan ve Çin şu anda Orta Doğu'da çok ciddi bir şekilde hakimiyet Tabii. sağlamaya başladı. Mesela bunun yanında Güney Kore. Biz Güney Kore'ye gittik ki Güney Kore bizi seven bir ülke. Çok hürmet eden bir insan. Bağımsızlıklarında payımız var. Evet, payımız var. Kore gazilerimiz, Aynen. şehitlerimiz bilirler. Şimdi mesela biz orada heyetlerle toplantı yaparken bize Türkiye'de mobilya üretiliyor mu diye soru geldi. Yani bu 50 sene önce değil, 3-5 sene önce yani. Bırakın İnegöl'ü, Türkiye'de mobilya üretiliyor mu diye soru geldi. Soruyu soran ülke Güney Kore, bizi seven bir ülke. Evet. Güney Afrika aynı şekilde, Fas aynı şekilde. Şimdi tabii hep vizyonumuzu farklı koymamız gerekiyor. Dünya çok hızlı gelişiyor ve büyüyor. Evet, biz 823 milyon dolar şu an ihracat yapan bir şehiriz mobilya sektöründe. Bununla mütemadiyen zamanlar övünüyoruz. Ama dünya ölçeğine baktığımızda Dev bir pazar. dev bir pazar ve 823 milyon dolar hiçbir şey ifade etmiyor. Ve bu dev pazarın içinde en dev de Amerika ve oraya gidiyorsunuz. Şimdi biz bu planlamayı yaparken ya biz bu 823 milyon dolara 30 senede zor geldik. Yani mazisi de var bu işin. Evet. Doğru söylüyorsunuz. 30 senede zor geldik. Ya bir Amerika diye bir pazar var. Veya Avrupa diye bir pazar var. Bir araştıralım. İlle Irak, Azerbaycan, Arabistan olacak diye bir şey yok ki. Tam buralara devam edelim. Buraları es geçmeyelim. Buralar hakim olduğumuz pazarlar. Ama Amerika'ya gidelim. Belki doğru projeyle, doğru programla, doğru yönetim biçimiyle 823 milyon dolar 30 senede 40 senede gelmiş olduğumuz rakamı belki 2 senede ulaşacağız. Evet. Belki 5 senede Ve bunun farklı. imkansız olmadığını yeni savunma Tabii canım. sanayinde Tabii canım. %20'den %87'lere Evet. çıktık. Mesela bizi ziyaret etti. Bunu duyan Amerikalı firmalar var. Büyük firmalar. Odamızı ziyaret ettiler. Bir tanesi geldi. Aşağı yukarı 15-20 gün olmuştur. Sadece bir firmanın yurt dışından aldığı mobilya sadece bir firmanın 12 milyar dolar. Bu da çok büyük bir firma değil ha. Onun için Amerika pazarı önemli bir pazar. Sadece o pazara uygun ürün. Fiyat önemli değil. Kalite ve tasarım Evet. ve hizmet. Bunu sağladığımız an biz Amerika'ya mal satarız. Şu tereddütler var firmalarımızda. Ya başkanım çok adetli siparişler veriyorlar. Olabilir kardeşim. Ürettiğimiz kadar ya. Yani ben 500 takım üretemem, 1000 takım üretemem deyip de 200 takımdan da olmayalım. Aynen. O 200'leri bir araya getirelim. İnegöl'ün içinde 1000 takım yapalım. Ahilik anlayışıyla hareket edersek onu yaparız biz. İşte bu şirket bunu sağlayacak. İnşallah. Diyecek ki kardeşim şu bercerden 5000 tane lazım. İnşallah. Sen kaç tane üretebilirsin? 1000 tane. Tamam sen kaç tane? 1000 tane. 5 tane arkadaşımızı buluruz. İnegöl'de kalır. İnşallah. Bunun kontrolü, işte sevkiyatı vesairesi sağlanacak. Çok iyi. İMİDER'i nasıl buluyorsunuz? Ya İMİDER kurulduğu günden itibaren şehrimizin ihracatına, özellikle mobilya sektöründe ciddi katkı sağlayan bir kuruluş. Baştan dernek olmadan da bireysel anlamda kendi aralarında arkadaşlar toplanarak işte Eyüp Selçuk, Bozoklu, Uğurtan Turgut ve diğer arkadaşlar ihracatımızla ilgili çalışmalarını yapmışlardı. Sonradan dernekleşme süreçleri oldu. Biz de işlerin içerisindeyiz. Çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Ve arkadaşlarımızla biz zaten aynı ekibiz. Birlikte çalışıyoruz. Yani İMİDER'den mesela bir İMOS başkanı çıktı tabiri Tabii canım. caizse. Tabii. Çağdaş Çelikler, işte efendim bize biraz önce bahsettiğimiz Velte, ben firma ismi açıkça söylerim. Baya maşallah. Allah inşallah daha iyisini, bereketlisini İnşallah. nasip eder. Tabii. Hani o tür insanların olduğu bir grup. Evet. Eyüp Selçuk Bozoklu da maşallah yani hizmet olsun da ben uçar giderim. Bizim komite üyemiz, ticaret sanayimizde hep beraber çalıştığımız arkadaşımız Eyüp Selçuk, Uğurtan aynı şekilde. Ya şimdi gençlerin özellikle ihracat eğitimi bilgisi almış kardeşlerimizin bu işlerin içerisine girmesi lazım. Şimdi jenerasyon değişmeli. Değişiyor zaten. Bak biz şimdi 53 yaşındayız. Ben ne dedim? Bu memleketin ilk fuarını da biliyorum dedim. Ben eskimişim artık. Benim ayrı meziyetlerim vardır. Ayrı özelliklerim vardır.
bizden sonraki gelen arkadaşların, gençlerin daha farklı özellikleri, daha farklı meziyetleri vardır. Birbirimize bir şeyler katarak. Tamamlayacağız. Evet. Biz olmadan da olmaz, onlar olmadan da olmaz. Aynen. Yeni jenerasyonla eski jenerasyonu bir araya getirip onların birlikte proje üretebilmesini sağlamamız lazım. Bu ihtiyacımız. Şimdi bana ne anlatırsanız anlatın, bilişim anlamında çok anlayamam. Çünkü öyle bir eğitimim yok, öyle bir gelmemişim. Ama diğer anlamlarda da benim tecrübelerim çok fazla. Hakim olduğum alanlar çok fazla. İşte bir araya gelip bu sektörü yönetme kabiliyetine ulaşmamız lazım ki ulaşıyoruz. İBİDAR'la ve diğer kurumlarla. Allah'a şükür bir problemimiz yok. Yeni jenerasyonun da şimdi insanlar bireyselleşmeye başladılar ya. İşte bu teknoloji, sosyal medya, telefon, bilgisayar, bilişim vesaire şu bu. Bu yeni jenerasyonun da o bireyselleşmeden bizim özellikle kendi sektörümüz ve İnegöl'ümüzle alakalı bireyselleşmeden çıkarıp toplumsallaştırmamız lazım. Sosyalleştirmemiz İşte lazım. bu tür programlar da mesela şu anda siz tabiri caizse bu programla ciddi toplumsallaştırıyorsunuz. Şimdi benim oturup 20 yaşındaki delikanlıyla konuşmam lazım. 30 yaşındaki insanla konuşmam Ya lazım. da ona ulaşmanız lazım. Onun bana Ulaşmanın ulaşması en şeyi işte adı YouTube, Facebook, Tabii. Instagram. Bizim kanalımız da bu manada gidiyor. Evet. Ve bunlarla birlikte canlı olarak da birbirimize iletişim halinde olmamız Aynen lazım. öyle. Oturup dertleşmemiz lazım, konuşmamız lazım. Çünkü bizim sanayicimiz, üreticimiz genç. Aynen. Türkiye ortalamasının altında bir yaş ortalamasına sahibiz. Sanayici, patron vasfında. Ama bu arkadaşlarımızın bireysel değil, toplumsal hareket etme kabiliyetine ulaşması lazım. İMİDER bu konuda genç İMİDER olsun bunu başarmaya Evet. çalışıyor. Evet. Başkanım size sohbete doyum olmaz. Ben özellikle hasaten denir yani böyle gerçekten samimi içten konuşmanız için çok ama çok teşekkür ederim. Yani- Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladınız. İzleyicilerimiz özellikle bizi bilirler. Biz zaten resmiyetten uzak, doğaçlama, samimi, hayat yaşayan insanlarız. Ki herkes de inşallah öyle olur. Yani dikkat ediyorsanız ben soru moru ya da bakmadım. Bayağı Ben de sohbete, kağıt, evet, evet. sohbete başladık gitti. Evet. Şu Yani oldu. Bu bağlamda şunu ifade etmek istiyorum. İnsanların birbirlerine her türlü ihtiyaçları vardır. Duygusal anlamda, psikolojik anlamda, arkadaşlık anlamında, dostluk anlamında ve ticari aktivitelerde. Bu birlikteliği biraz zaten son zamanlarda sanki kaybettik gibi. Niye? O birlikteliğin içerisinden gelen bir insan olarak bunu söylüyorum. Biz birbirimize müşteri götüren firmalardan oluşan bir topluluktuk İnegöl'de. Siz onu çok güzel özetlediniz. Kişisel zafiyetlerden ötürü. Şimdi hala daha götürüyor arkadaşlarımız müşterilerini birbirlerine. Bu güzel bir haslettir. Bunu daha da geliştirerek, daha da güzel ortamlarda birbirimize katkı sağlamak noktasında geliştirmeliyiz. Bunu gençlerimize bizim aktarmamız gerekiyor. Bu noktada biz samimi, doğaçlama insanlarız. Bir kurum yönetiyoruz. Evet, o kurumda bir resmiyet var, o kurumda bir kanun var, nizam var ama bize ulaşsınlar, bizi bulsunlar, biz onları bulalım. Başkan sen bize hiç gelmedin. Ben gelemiyorsam sen gel kardeşim. Ben de utanayım. Gitmem lazımmış. Diyeyim. Hiç birbirimize sen bana gelmedin ben sana gelmem, sen bana gelmedin ben sana gelmem moduna girmeyelim. Bu çok kötü bir şey. Birbirimize gelemeyenlere gitmeye çalışalım. Kapımız herkese açık. Özellikle gençlere. Buyursunlar gelsinler. İnşallah. Çayımız, kahvemiz, köftemiz, yemeğimiz var. İnşallah. Biz de gerçekten biz geliriz program olarak da sizin yanınıza da geliriz. Ama gerçekten de samimi, heyecanlı gerçekten ihracat muhabbetini de dibine vurduk. Evet. Bu Amerika programı sözünü aldım. Orada biraz daha dibine vuracağız inşallah.
İnşallah. Ben çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu bizim en güzel yaptığımız programlardan bir tanesi oldu. Bu sizden kaynaklı. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah bereketinizi Hepimizin inşallah. İnegöl olarak da kendiniz olarak da bereketinizi arttırsın. Amin. Export Talks by İmider has just come.